Evet efendim. Öncelikle sesim, görüntüm güzel geliyor mu? YouTube için check yapıyorum. Her şey yerli yerinde mi? Herkes okey. Yayındayız. Artık kaç kanalı kontrol edeceğimi şaşırdım. Efendim sevgili dostlar merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün sevgili dostum, meslektaşım Rui Diogo ile beraber hazır kendisi burayı ziyaret etmişken bir etkinlik yapalım dedik. O vesileyle böyle bir çağrı çıktık. Sizler de sağ olunuz, bizi yalnız bırakmadınız, geldiniz. Rui ve ben aslında meslek olarak biyoloğuz ikimiz de. Biyoloji kökenliyiz. Sonra o anatomi ve antropoloji alanlarında ilerlerken ben de işte tıpta, fizyoloji alanında falan ilerledim. Ama seneler içerisinde karşılıklı olarak kaybetmediğimiz bir ilgi alanı var. O da evrimsel biyoloji ve işte insanın halleri. Onunla ilgileniyoruz. Kendisini takip ediyorsanız eğer internetten biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili enteresan çalışmaları var. Zaten bugün esas olarak onu konuşturmak için buradayız. Allah sizi inandırsın, ben kısa konuşmaya çalışacağım. Genellikle zor oluyor biliyorsunuz benim için ama öncelikle bugün biraz ne amaçladığımızdan, niye bir araya geldiğimizden bahsetmeye çalışayım. Buraya geldiğinize göre beni tanımayanınız yoktur diye düşünüyorum. Hani yoldan geçerken buraya girmemişsinizdir. Ben Sinan Canan, bir biyolog ve nörobilimciyim. Esas işim beyin ve davranış. Tabii ki bu işi çalışabilmek için evrimi çok iyi bilmeniz, evrimi çok iyi anlamanız, insanın kökenleriyle bugün arasındaki bağlantıyı çalışmanız lazım. Dolayısıyla yani bir ilgi alanımız bizim evrim her zaman. Biyolojik tarihimiz, bununla çok ilgileniyoruz. Ama biyolojik tarihimiz böyle kaybolmuş gitmiş bir şey değil. Bugün hala etkileri devam eden bir mesele. Ama maalesef okullarımızda bize bunu güzelce öğretmiyorlar. Hatta güzelceyi bırakın hiç öğretmiyorlar. Ve bunun bizim hayatımızla ilgili bazı eksikliklere neden olduğunu düşünüyoruz. Ben önce dünyada sadece kendim böyle düşünüyorum zannediyordum ama işte diğer arkadaşlarla başta Rui ile tanışınca her yerde aynı problem olduğunu ve bunun insanlık olarak büyük bir sorunumuz olduğunu daha iyi anladık. Ve işte uzaktan da olsa o Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da, ben burada İstanbul'da, başka yerlerde yine New Mexico'da vesaire başka arkadaşlarımız da var. Onlarla beraber böyle aralarda istişare edip ilginç şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii araya pandemi girdi. Çoğu yaptığımız şeyler online oldu. Rui ile daha önce online bir konuşmamız da olmuştu, sohbetimiz. Belki YouTube kanalımızda izlemişsinizdir. Ama temel sorunumuz hep aynıydı. Dünün hikayeleri, geçmişin, tarihin öyküleri bugün bizi çok fazla etkiliyor. Mesela burada bir soru soracağım. Muhtemelen aranızdan bilenler çıkacak çünkü aranızda yoğun olarak açık beyin takipçileri var biliyorum. Biyolojik bir soru sorayım size. Bazı hayvanların gözleri yanda, bazılarınınki önde. Mesela bizimki önde. Neden öyle olduğunu biliyor musunuz? Bizim gözümüz niye önde? Mesela atların gözü yanda. Ama bizimki önde. Balıkların yanda ama maymunlarınki önde. Niye olabilir? Var mı bir fikri olan? Hareket alanı, hepsi hareket ediyor. Bizde, önde. Yanda olanlar. Demek ki bak, yırtıcılara karşı geniş görüş alanı kime lazım? Avlanan hayvana lazım. Peki avcıya ne lazım? Hedefe kilitlenecek bir göz lazım. Şimdi sizden bahsediyorum. Hepinizin gözü önde. Demek ki avcı kökenleriniz var. Peki sadece bu bilgi bile günlük hayatınızda olan bitenleri biraz farklı değerlendirmenize sebep olur mu acaba? Yani sonuçta bedenen dünyayı gördüğümüz yer gözlerimiz ve biz dünyaya yan yana gözlerle bakıyoruz. Bizim gibi diğer bakan bütün gözü önde canlılar ne yapıyorsa biz de muhtemelen öyle içgüdülerle donatılmışız. Şu kariyer telaşlarımıza, şu arkadaşlarla olan çatışmalarımıza, bu doymak bilmez arzularımıza falan filan biraz da bu gözle baksak nasıl olur? Bizler avcı primatlarız. Atalarımız dallarda böcek möcek yakalamakla uğraşmışlar. Biz de bugün Bitcoin'den malı götürme peşindeyiz mesela. Nasıl? Benziyor mu? Her an bir fırsat yakalayıp gözümüze böyle denk gelince pat onu alalım falan. Bunların hepsinin bugünün dünyasını etkileyen bir tarafı varsa bu hikayeleri bilmek önemli. Mesela
Evrimsel biyoloji diye bir alan olduğu gibi evrimsel psikoloji diye de bir alan var. Evrimsel psikoloji alanı bizim bugünkü davranışlarımızın, zihinsel çalışma biçimlerimizin dünle, geçmişle nasıl ilişkisi olabileceğini ve işte o atalarımızın geçirdiği serüvenlerin bugün bize neleri miras bıraktığını biraz daha yakından anlamamızı sağlamaya çalışıyor. Çok kolay bir alan değil. Çünkü psikolojinin evrimine bakıyoruz ama psikolojik fenomenler fosilleşmiyor. Geride çok kanıt bırakmıyor. Tutup da bir yerlerden buluntular bulup onlar üzerine çok fazla konuşamıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Evrimsel biyolojiden, yani bedenin evriminden, bedenin tarihinden elde ettiğimiz kanıtlarla bugünkü diğer canlıların davranış ve bedenlerini şöyle bir kıyaslayarak neler olmuş olabileceğini çıkartmaya çalışıyoruz. Ve inanın çok acayip şeyler öğreniyoruz. Sadece konu üzerine düşünerek bile. Size yani bir iki tane örnek vermek isterim ki ne kadar önemli bir alan olduğunu belki biraz vurgulayabilirim diye. Mesela depresyon, kötü bir şey değil mi? Anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluklar, şizofreni, otizm. Evlerden ırak bunların hiçbirini istemeyiz biz. Yani bunların hepsi şu anda adına hastalık dediğimiz bir grup anormal davranışa dair. Ama bugün detaylarına girmeyeceğim her ne kadar çok istesem de bunların olası geçmiş mekanizmalarına yani nasıl ortaya çıktığına her baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Bunların çoğu aslında özel davranışsal adaptasyonların ya da uyum mekanizmalarının abartılmış halleri. Biz bunların abartılmış halini hastalıklar olarak görüyoruz ve hastalık etiketi yapıştırmaya bayılıyoruz. Ama mesela aramızda depresyonda olan var mı? Hiç zannetmiyorum. Depresyonda olsanız burada ne işiniz olacak? Şu anda yorganı çeker evinizde yatardınız. Ama ara ara böyle depresif ruh hallerine giriyorsunuzdur. Yani hepimiz girip çıkıyoruz. Buna artık depresyon rahatsızlığı değil de depresif ruh halleri diyoruz. Depresyonda rumination diye böyle tekrarlayan düşünce diye bir şey vardır. Ruminasyon derler. Mesela insanların kafasında hep aynı düşünceler döner döner durur böyle takıntılı bir şekilde onu düşünüp durursunuz. Şimdi anlıyoruz ki ta eskiden beri sadece insanlarda değil başka canlılarda da benzerini görüyoruz. Bir canlı ya da bir canlı grubu çözümsüz sorularla boğuşurken aralarından bazı tipler, duyarlı olan tipler bir köşeye çekilip sürekli saksıyı işletmeye başlıyor. Devamlı aynı konuyu düşüne onların çözüm bulma olasılığı daha çok artıyor. Yani depresyon dediğimiz mekanizma aslında biraz kabuğuna çekilip aşılamayacak sorunları başka bir şekilde nasıl aşarım düşüncelerini biriktirmek için bir kuluçka mekanizmasına benziyor. Mesela psikoloji öğrencilerine hep sorarım. Özellikle evrimsel psikoloji derslerinin 1. dersinde. Şimdi size bir ilaç versem, bu ilaç bütün psikiyatrik, psikolojik hastalıkları tek dozda iyileştirse. Yani şizofreniden depresyona kadar her şeyi iyileştiren bir ilaç var. Bunu şehir suyuna döker misiniz? Aha Nilüferlere sordum mesela. İlk ders diyorlar ki dökeriz. Herkes kurtulsun bu hastalıklardan. Sonra son ders bir daha soruyorum. Döker misiniz? Aman Allah yok diyorlar. Çünkü evrimsel psikolojiyi anlayınca şunu fark ediyoruz. Şizofreniyi tamamen ortadan kaldırsak sanatçı diye bir şeyden bahsedemeyeceğiz. Aramızdaki sanatçılara duyurulur. Hafif şizofren olmanız lazım ki gerçeklik dışı bir şey hayal edebilirsiniz. Otizmi komple silip ortadan kaldırsak Oytun Erbaşlar'a elveda diyeceğiz. O çılgın gibi çalışan bilim insanlarına, belki Rui'ye bile. Yani o bile bir tık hafif otistik olabilir ki saatlerce bir konuya böyle yoğunup çalışıyor. Onun hafif bir versiyonu var birilerinde. Ya da ne bileyim işte depresifler olmasa, melankolikler olmasa o şiirler, o romanlar nereden çıkacak yani? Mümkün mü böyle bir şey? Dolayısıyla bugün nörobilimde genel olarak da artık yaygın dile yansıdı. Nöroçeşitlilik, neurodiversity diye bir kavram var. Artık anormallik, normallikten öte şunu konuşmaya başladık. Bizim en kuvvetli silahımız birbirimize hiç benzemiyor olmamız. Hepimizin biraz tuhaf ve egzantrik olması. Ve bunu ancak ve ancak o canlılık tarihindeki mekanizmayı anlayabildiğiniz zaman fark ediyorsunuz. Bu mekanizmayı anlamadığınızda ya da yanlış anladığınızda ne oluyor?
Hitler gibi ari ırk yaratmaya çalışıyorsunuz. Herkes aynı tip olsun. Tek tip, böyle çakı gibi falan. Bunu iyi bir şey zannediyorsunuz. Ama sadece Hitler'e gitmeyelim. 5-10 sene evvel bizim Buğday Derneği'nde gönüllü olarak tohum çeşitliliği üzerine çalışan arkadaşlarımız Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir tarım müdürüyle görüşüyorlar. Tarım müdürü onlara övünerek son icraatlarını anlatıyor. Son icraatı şu: eskiden diyor Beypazarı'nda 15 farklı tip domates vardı. Şimdi biz onu 2'ye indirdik çok şükür diyor. Adamın övündüğü şey bu. Biyoçeşitliliği öldürmek övünülesi bir şey haline gelmiş. Niye? Ticari olarak daha belli ne ürün olacak, daha kolay satarız diye düşünüyor. Halbuki tarım aracılığıyla biyolojiyi öldürdüğünün farkında değil. Niye? Okulda biyoloji öğretmezsen böyle olur. Mesela herkesin aynı olmasını istiyorsak içimizde bir yerde, herkesin böyle normal olmasını arzuluyorsak, zamanda bize iyi biyoloji öğretilmediği içindir. İyi öğretilseydi bugün bunu böyle düşünmezdik. Çeşitliliğin ne kadar büyük bir güç olduğunu fark ederdik. O yüzden o hikayeleri bugün böyle hani gereksiz entelektüel bilgilerden ziyade yaşamsal tecrübeler, yaşamsal bilgiler olarak ele almanın çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanın fabrika ayarları diye bir şey yazdım. Okumayan yoktur herhalde, değil mi? YouTube'dakiler de el kaldırsın. Okumayan var mı? Bak bakıyorum ona göre. Hepiniz okumuşsunuzdur muhtemelen diyeceğim. Vallahi bir göreyim kaç kişi okudu. Çok merak ediyorum. Wow, burada kendimi iyi hissettim şu anda. Çoğunluk okumuş. Güzel. Fakat eğer okumamış olanlarınız varsa orada da lütfen işi gücü bırakıp en kısa zamanda bir onu araya sıkıştırın. Çünkü kendinizle ilgili bir kitap, sizinle ilgili bir kitap ve kendinize yapacağınız en iyi yatırım olacağını düşünüyorum. Zira biyoloji bilmemenin bize ödettirdiği bedel zannettiğimizden çok daha ağır. Yaşı 40'ı 50'yi geçtikten sonra hastalık şikayeti olmayan kimseyi tanıyor musunuz hayatınızda? Çok azdır. Ya da size desem ki şu anda mesela sağlıklı mısınız? Çok şükür burada olduğunuza göre 3 aşağı 5 yukarı. Ama önümüzdeki 20 sene içerisinde kesin bir sağlık sıkıntısı çekerim diyen var mı diye sorsam, el kaldıran olur mu? Önümüzdeki 20 sene diyorum. El kaldırmayanlar bir daha düşünsün. 20 sene diyorum. Kaldır. 20 kesin bir arıza çıkacak yani. Evet ama mukadder. Niye? Ta çocukluğunuzda anne babalar büyükler bir araya geldiğinde yaşlar 35-40'ın üzerindeyse kimse yaz tatilinden, akşamki filmden bahsetmiyor. Doktordan, şekerden, tansiyondan bahsediyor. Bunu gördüm. Everyone talks about the action. Ömrü 80 seneye 100 seneye dayadı. Ömrünüzün Now yarıdan medicine has extended life to 80-100 years. Maalesef böyle bir sıkıntımız var ve bu sıkıntıyı görmezden geliyoruz. Çünkü tıp bize diyor ki Unfortunately, there's this disturbance that we don't see. Çıkarsa eğer diyor, bir sorun yaşarsan gel ben yaparım, gel ben tamir ederim. Ama Because medicine says if there's a problem, I'll fix it. hiçbir hastalığın tıpta tedavisi yok. Bunu biliyor muydunuz? But no chronic disease has a full recovery in medicine. Gidin araştırın. Please look this up. Kronik hastalığın yani süren o bitmeyen hastalıklar. No chronic disease, tansiyon, işte şeker, meker, onların such as high pressure and diabetes, ilaçları var. do not have a recovery, but they have medicines. Niye düzeltemiyor tıp? Niye Why can't medicine fix this? Peki nasıl daha iyi yaşayacağımızı, nasıl hasta olmayacağımızı kime soracağız? But who do we ask on how do we not get sick? Have you ever asked a hospital, how do I not get sick? İyi ki cevap alamamışsın. Çok ısrar edersen psikiyatriye gönderiyorlar. Good thing you didn't get an answer. If you ask too much, they'll send you to a psychiatry department. Tıbbın böyle bir işi yok. Görevi Because medicine is not concerned with adı this. üstünde hastanesi var. Hasta olunca gidiyorsun, bir yerini büküyorlar, bir şekilde seni hayatta tutuyorlar. But medicine is when you have a problem and you go to a hospital and they keep you alive. Bedelini ömür boyu hastalıkla ödüyoruz. Farkında mısınız? We pay the cost of not learning proper biology in medicine with lifelong diseases. Kendimizi sürekli ya hasta ya da hasta olduğumuz halde. Because we don't know the past of biology, we always think we're ill. Bize söyleyecek kimse yok. No one tells us what's healthy and what's not. Onları seyretmeye kalkıyoruz. There are those experts at TV, but they only keep fighting each other. For instance, in shows about nutrition. Canan Hoca'yı çıkarın hepsini bir programa.
panayır gibi sabaha kadar izleyin. all these Herkes professors, tatlıya it's ölürsün. Öbürdeki a baklava chaos. sanatını geçer. One of them will say, don't eat dessert, you'll Biri die. diyor The ki other one will boş say, ver don't eat diyor. Her şey baklava. mitokondri diyor. Gerisi boş diyor. The other Biri diyor one ki says onlar everything is kalkıp mitochondria. Yavuz kızlar falan. Şimdi bunların hepsi güzel de hangisini uygulayacaksınız? Nasıl hakemlik These are all yapacaksınız? good, but how do you apply them? Size verilen How does mesaj it çok keep net. up? Sen boş ver bu işleri. Takıl kafana göre. The message is Arıza clear. ben yaparım. Ama biliyorsunuz Don't ki worry about these, arıza and if there's a problem, come to dolayısıyla me. ne yapacağız? But then they can't Doğru fix it. yaşamanın So yollarını what do we bulmamız do? lazım. Ve We have inanın to figure out ways to live biyoloji correctly. liselerde anlatsalardı bu dertlerin hiçbirini çekmeyecek. If biology was taught in high Biyolojiden schools, bunların we hepsini wouldn't have öğreniyorsun. these Biyoloji problems. muhteşem bir bilim. Biyoloji Biology is bir an amazing ders değil. science. Biyoloji It's not a gerçek lesson. hayat bilgisi. It's Zaten a life biyoloji ne demek? knowledge. Canlılık bilimi. What does Okullarda biology hocalar mean? hayat bilgisi It means anlatıyor. life Hayatta science. hangisini kullandınız? They teach life sciences Ama in bize school, biyoloji social anlatsalardı her gün sciences. kullanacaktık. But if they Ve taught maalesef us biyoloji life sciences, anlatmadıkları we'd için use biz it every böyle day. programlar yapıp hani hançerimiz Because they don't saplanıyorsa teach us onları biology, anlatmak durumunda kalıyoruz. we do these Şikayetçi programs değilim. and we have Dağıtım yapmayı to tell seviyorum. this. I'm Problem not yok. complaining, Ama but I like to böyle talk about this. aktivitelerde anlatmak var. Bir de erken yaşlarda böyle bir kültürle büyümek var. Arasında çok büyük But bir it's fark var. different learning about this in a Bugün younger age. psikiyatrik hastalıklara, tıbbi hastalıklara çok ciddi anlamda biyolojik açıdan yaklaşmaya çalışma çabaları bütün dünyada yaygın. Mesela Rui Today, Diogo onların en worldwide, there önemli are örneklerinden bir tanesi. trials to approach these Sadece scientifically. tıp alanında ders vermekle kalmıyor. Kendisi birazdan anlatacak. İnsan ve topluma dair Rui çok doesn't just önemli give classes çıkarımlar in yapmasına medicine, sebep olan alan araştırmaları var. Onlardan but da he biraz makes important bahsedecek. field studies Biz to buraya make gelmeden önce bir deductions about YouTube human programı sciences. çektik kendisiyle. Vallahi We've previously made a tadından YouTube yenmeyecek program with muhabbet him, oldu. Şimdi de öyle bir sunum olacağına eminim. Ama o sadece bir kişi. Ben sadece bir but he's just kişiyim. one Birçok person, and insan I'm bu just tip one person. araştırmaları yapıyor. Ve Many persons do harika these sorts of programlar researches, yayınlıyorlar. Harika and they make kitaplar amazing yazıyorlar. programs and write Bir amazing ricam books. var. Bir çocuğun doğum günü mü I var have a efendim? request. Sevdiğiniz birinin özel bir günü mü? Bilmem A ne. kid around Biyolojiyle you ilgili bir has a kitap yapın. birthday. Mevzu Get olsun. them a book about Azıcık biology. biyoloji dönsün ortamda. Yani böyle Let akşam biology circulate a arkadaşlarla bit. alemlere akmışken Kadıköy'de içecekleri When you're açtınız. out in Biraz the böyle city, biyoloji atsın having ortaya. a night out, Ya abi talk biliyor about musun sen biology. lizozomlar şöyleymiş falan gibi değil. Do you know about this, Yani işte etc. gözlerimiz niye önde falan. Bak güzel parti trik verdim size bir tane. I've Gidin given bu you a good mevzuyu party açın trick böyle. with the eye Azıcık böyle question. hayatımıza biyolojinin girmesine biz öncülük edelim. Çünkü başka We türlü have to olmayacak. Her pioneer şey biology devletten entering our bekleyince lives. bu olmayacak. Ve ne Because if olacak not, if we biliyor expect it musunuz? all from Benim bir science, it komplo doesn't work. teorim var. Bize neden I have biyoloji a theory about öğretmediklerine this, dair. why they Ki don't büyük teach us oranda da biology. gittikçe bundan emin hale gelmeye başlıyorum. Onu And I söyleyeyim. become more sure of this over Eğer time. bize biyoloji öğretselerdi, If they taught us biz bir biology, kere çeşitliliğin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayacaktık. we would know how important Birbirimizin variety kaşıyla, and gözüyle, diversity is. kıyafetiyle, inancıyla, söylemiyle değil, We wouldn't look at farklılıklarıyla each other's eyes, uğraşacaktık. Ondan race, fayda elde religion, etmeyi but öğrenecektik. we would make Herkesin use of bizim each gibi other's olduğu bir yerin diversities. cehennem olduğunu fark edecektik. Mesela If şu anda everything is zeki same, haykut that place söylüyoruz is ya, hell. o zaman We would öyle bir şey realize this. olmayacaktı. Mesela Albert Einstein, zeki mi o adam? Zeki tabii. Kim tartışabilir? Einstein, Albert is Einstein'ın he zekası intelligent? en önemlisi, en Of üstün course he is. zekalardan biri. Peki Albert He's high Einstein'ı 40 gün intelligence. bir ormana bırakırsanız ne olur? But if you left Ne Einstein yaparsınız? in a forest for 40 days, 40 he'll tane die. He won't Albert survive. Einstein klonunu ormana bırakırsanız ne olur? 5 But if you günde let birbirlerini 40 yerler. Albert Gene bir şey olmaz. Einstein clones Ama to the forest, they'll eat each içinde other. Albert Einstein'ın olduğu, akıllının olduğu, delinin olduğu, farklı farklı But kişilerin if you olduğu put a 40 group kişiyi alın of ormana bırakın. 40 people 10 gün sonra who orada bir köy include bırakın. Einstein, crazy people, and other people Farklılık talents, bizi hayatta tutan şeydir. they'll survive. Ama Diversity bugünün keeps us alive. dünyasında maalesef But in biz today's world, hepimiz belli bir normale göre yaşayınca iyi olacakmış unfortunately, we gibi bir live according to a pompalama var. norm, and it's shown as something ideal. Utanılacak bir şeymiş gibi bize göstermeye çalışıyorlar. It is Halbuki perceived that diversity biyolojiyi is öğrenseydik biz, faulty. o farklılıkları However, if we kendimize properly learn anlayacaktık. Belki de bunun biology, için öğretmiyorlar. we'd appreciate Belki de bunun biology. için Perhaps this is gözümüzden why they don't saklamaya teach us the çalışıyorlar. science properly. Bir de biraz biyoloji öğrenseydik, mesela İstanbul'da yaşayanlar şu anda benim hissettiğim rahatsızlığı muhtemelen çok daha yaygın hissedecek. Also, if we learned it a bit, Daha doğrusu those aslında who bunu ben live in tek başıma Istanbul would hissetmedim. Bugün understand bir this arkadaşım like I do. geldi, İstanbul'u geziyoruz. I Dedi feel ki, this discomfort. geldim Some of İstanbul my çok friends güzel feel it. yapılmış bir şehir dedi. One of my friends said, Nasıl? Istanbul is a beautifully built Dedi city. harika bir şey. Ne açıdan dedim? Dedi They said arabalar it's açısından. amazing.
They said because of the cars. İnsan için değil. It's amazing for cars. Dedim haklısın. Not for humans. Her şey otomobiller için yapılmış. Farkında mısınız? Ve biyoloji bilgisi Everything is built for cars. Bu canlıya uygun habitat nasıl bir şeydir? İnsana uygun So we have to ask in biology, what is an appropriate living condition for us, for a human? Nasıl olur? A humane technology, a humane garden in an urban setting. How do we live? Eksikliğimizi fark etmemiz lazım. And to ask these questions, we have to realize our shortcomings. We have to get our heads out of our windows and look around. There's no aesthetics, no beauty, just compiling layers of stuff. Because the most important thing is your money. However many buildings you have, the more money it means. But do we look at the cost of this? We don't have any idea what this organism will live in that environment. The jacuzzi won't make you happy. But Rui was talking about where he lived in Washington, where behind him is a forest. And he sent me some pictures. It's wrong, I thought. Washington, by the way, is DC, the center. I come from Ankara, and it's not like that at all. Istanbul is not like that either. If you realize, we eat Istanbul alive. We segregate it, not just us, but everyone. Everyday forests are destroyed. Because resources are more important for us than anything. But we're coming to the point where we realize money is not something edible. Before it's too late, I keep advertising for biology. Biology is not a science, not anymore. It's the path to wisdom. The shortcut to wisdom. Wisdom is cool. Still cool as far as I know. You know those guys who... Ama bu devrin en kestirme bilgelik yolu biyoloji. Tabiat en büyük öğretmen olduğu için o en büyük öğretmene en doğrudan soru sorma yolu bugün biyoloji bilimi. 50 sene önce bu kadar iddialı konuşamazdım ama şimdi konuşuyorum. Şimdiki bildiklerimiz ve tekniğimiz ve tabii ki biyoloji bilen insanların yetkinlikleri çok üst düzeyde. Lütfen faydalanalım. Lütfen o popüler bilim kitaplarını okuyalım. Lütfen eşimize, dostumuza bunun bolca promosyonunu yapalım. Mesela insanın fabrikalarını okudunuz. Hemen birinin canına ot tıkayın. Ya öyle yememek lazım, böyle yapmamak lazım falan filan. Yok, insanları darlamayın böyle. Onu demek istemiyorum. Hep bunu yapıyoruz zaten. Bir kitaptan öğreniyoruz, yanlış yapıyorsun. Önce biz yapalım, sonra bizden radyasyonla yayılmasının keyfini çıkaralım. Ben hiçbir zaman yapamadığımı anlatmam. Demem ki size tatlı yemeyin. Biraz önce künefe yedik. Rui çok seviyormuş. Ne yapayım künefeyi? Künefe dedi. Künefe yedik. Ama kitabımda ne yazıyor? Şeker zararlı. Arada bir hovardılaz. Okey yani. Yapabilirsiniz arada bir. Ama bağımlılık olmasın. Dolayısıyla yapabildiğimiz şeyler karşı tarafa etkili olacak ve inşallah bu bilgelik yoluyla halledebildiğimiz sürece, bunu merak edebildiğimiz sürece her şeyi devletten beklemeye gerek olmadan etrafımızdaki devrimi kendi gözlerimizle görebileceğiz. Ben ona biraz yardım ve yataklık etmekle uğraşıyorum 10 senedir. Bugün de o yüzden sevgili Rui'ye bize burada katıldığı için çok teşekkür ederim. Bugün ondan esas onun maceralarını dinleyeceğiz. Biraz yapıp ettiklerini. Bize biyolojinin aslında hayatımızda ne işe yarayacağına dair enteresan örnekler verecek. Bu arada İngilizce takip edebilenlerin oranları nasıl? Sunumu İngilizce izleyebilecek olan kaç kişi var? Online translation'ımız da var biliyorsunuz. Biraz YouTube üzerinden de onu izleyebiliyorsunuz. Hafif bir gecikme var ama herhalde halledebiliyoruz gibi gözüküyor. Dolayısıyla diğer arkadaşlarım da Rui'nin enteresan mevzularıyla baş başa bırakmak üzere huzurlarınızda Rui Diogo efendim. Kendisini sahneye alalım.
Merhaba herkese. Sunum için teşekkürler. Hiç Türkçe konuşmuyorum. Ama bazı şeyler anladım. Buradakilerin çoğu İngilizce biliyorum, bilmiyorum. Ama canlı çevirimiz var. Ama yavaş konuşacağım. Bu slaytları kullanacağım. Sinan'ın bana yapmamdan istediği şey, neden evrimi umursamalıyız? Bu bizim hayatımızda ne değiştirir? Bugün buna odaklanacağım. Biraz tıp hakkında konuşacağım, sağlığınız. Ama aynı zamanda toplumsal konulara değineceğim. Evlilikler, farklı cinsiyetler vesaire. Biraz evrim, biraz tarih ve bunların ilişkileri. Geniş bir konu. İlk kısım evlilik, aşk ve evrim hakkında. Ama bunun bugün ne demek olduğunu anlatmak istiyorum. Bugün COVID bir olay. Başta COVID'den konuşmak istiyorum çünkü tıptan bahsedeceğim. Ama anlatılar hakkında da konuşacağım. Mesela biyoloji nedir? Gerçeklik hakkında ne biliyorum? Başka bir şey de kültür. Ve ilginç bir şekilde bu çok kullanışlı ama anlatılar, çok doğru olmayan anlatılar üzerine kurulu. Her kültür doğru olmayan şeyler üzerine kuruludur. Ve bu ikisi toplumumuzda üst üste. COVID hakkında konuştuğumuzda, eğer gazeteleri okursanız, televizyona bakıyorsanız, bunun öldürücü bir virüs olduğu söyleniyor. Ama biyoloji hakkında bir şeyler biliyorsanız, virüsün istemediği şey seni öldürmektir. Seni öldüren virüs aslında iyi bir virüs değildir biyolojide. Sebebini biliyor musunuz? Çünkü çünkü virüsler hayatta değildir. Teknik olarak virüsler hayatta değildir. Bunun sebebini bilen var mı? Bir biliyor mu? Evet, çünkü hayatta olmak için kendini kopyalayabilmen gerekiyor. Ama virüsler bunu yapamıyor. Mesela insanlar bunu yapabilir. Virüsler kendini çoğaltamaz. Kendilerini çoğaltmak için bir vücuda ihtiyaçları var. Mesela bir insanın vücudu. Bir taşıyıcı olmadan kendilerini çoğaltamazlar. O yüzden taşıyıcıyı öldürmek istemezler. Eğer bakteriysen ve ölürsen, bakteri vücuttan çıkar. Ama virüs öyle değil. Virüs seni öldürmek istemez. Çünkü ölürsen onlar da ölür. Ama aslında en başta hayatta değiller. Sadece var olmazlar. Biyolojide iyi bir virüs, grip gibidir. Grip çok iyi bir virüs. Çünkü neredeyse hiç öldürmez. İnsanlar sana yakın olabilir, onlara grip bulaştırabilirsin. Bazı hastalıklar %90 öldürür. Bunlar iyi virüsler değil. O yüzden bu virüsler çok dünyada kalmazlar. Mesela Afrika'da bazı virüsler var. Mesela Ebola böyle kaybolur. Ama grip böyle değildir. Bu yüzden grip yüzyıllarca burada. Çünkü neredeyse kimseyi öldürmüyor. Sadece seni hasta eder. Mesela COVID çok iyi bir virüs. Çünkü çok öldürmez. COVID %0,01 öldürür.
Aslında çok iyi virüs çünkü seni öldürmek istemiyor. Bazıları ölüyor. Evet ama bu evrimsel bir hata. Virüsün amacı taşıyıcıyı öldürmek değildir. Kendi çoğaltmak ister. Bu anlatı ve gerçekliğin karşılaştırıyor. Biyoloji, antropoloji ve kültüre bakarsak, niye mesela bu anlatıya inanıyoruz, virüsün bizi öldürmek istediğine? Biraz virüs tarihine bakalım. Bu fotoğrafı görmüş olabilirsiniz. Birçok virüs, insanlık tarihinde, epidemiklere baktığımızda, virüsler aslında çok eski. Epidemiklerin ne olduğunu biliyor musunuz? Dünyada birçok insanın virüs tarafından ölmesi ya da bakteri yüzünden. Mesela AIDS, COVID. Ama epidemik haline bakarsak aslında bu tarım kültürüyle eşleşiyor. Amazonya'da Afrika'daki tarım kültürüne bakarsak orada epidemik yok. Çünkü mesela bir klandaki 100 kişiye bakalım. Eğer virüs gelirse ölebilirler. Ama 14 gün sonra karantina süresi gider yani. Virüs gider. Çünkü başkalarına bulaştırmazlar. Epidemik olması için birçok insanın bir arada olması gerekiyor. İstanbul, İzmir gibi şehirlerde. Aslında epidemik bu yüzden bir tarım tarihiyle eşleşir. Bu insan tarihindeki en önemli noktalardan biri. Evet, okulda bunun hep ne kadar mükemmel olduğunu öğreniyoruz. Evcilleşme tarihini öğreniyoruz. Ama mesela Jared Diamond'ın işlerine bakarsak bir biyolog, o diyor ki tarım insanlık tarihinin aslında en kötü şeylerden biri. Çünkü bizim soyumuzun tükenmesinin başlangıcı. Mesela savaş, baskı, kölelik vesaire bunların hepsi tarıma geri gidiyor. Epidemikler de öyle. Çoğu evcilleştirdiğimiz hayvanlardan geliyor bu virüslerin. Şunu açıklıyor ki çoğu epidemiklerin başı tarımla. Mesela kızamık. Çoğunuz şanslısınız çünkü bunu bu jenerasyonda çok görmeyeceksiniz. Mesela bu hastalıklı çocukları niye çok görmüyorsunuz? Neden bunu görmüyoruz? Çünkü aşılar. Tıptaki en iyi şey aşılar. Tıp tarihindeki. Bir belgesel izledim. Aşı üretici birisiyle ilgili. Ölmeden önce şunu diyor. Genç insanlar çoğu aşıya karşı olacaklar. Çünkü aşıya neden ihtiyacımız olduğunu görmüyorlar. Çünkü onlar kızamıktan vesaire poliodan ölen çocukları sokakta görmediler. Ama aşılar milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Yılda 7 milyon insan. Hepiniz bu aşılardan oldunuz. Eğer aşılara karşı olacaksanız bu bir paradoks çünkü siz hayattasınız. Modern tıbbın en iyi taraflarından biri o. Aşı insan tıbbındaki en iyi gelişmelerden. Büyük epidemik, büyük virüslerden biri
Şu an bitti. Smallpox'tan kurtulduk. Ama insanları en çok öldüren hastalık buydu. Bu Avrupalılar Latin Amerika'ya gittiğinde yerli Amerikalılara bulaşan bir hastalık ve yüz binlerce insan öldü. Ve biz bu hastalıktan tamamen kurtulduk. Now, we are now, in general, in the world, that is a good thing again of modern medicine. Şimdi dünyada hayat beklentimiz artıyor. Hayat beklentisi bir ortalamadır. Mesela 20 yaşında insanların hepsi ölürse ve geri kalanı da 100 yaşında ölürse ama ortalama yaş şu an tüm dünyada artıyor. Ama Amerika dünyada ilk defa hayat beklentisi azalıyor. Mesela Amerika'da obeziteden dolayı bu olabiliyor. Bu jenerasyon anne babaların jenerasyonundan daha kısa yaşayacaklar. Ama genel olarak artıyor ve bunun genel sebebi aşılar. Even 2 centuries ago, people will live until 100 or 90. It's almost the same as now. It's just that eskiden de insanlar 90 ya da 100 yaşına kadar yaşıyorlardı. Ama şimdi insanlar gençken çok ölmüyorlar. Bu yüzden yaş ortalaması artıyor. This I talk about anti-vax. It's really scary. COVID should be the opposite, right? The vaccine Yaşı karşıtlığına bakalım. Covid aşıları birçok insanın hayatını kurtardı ve burada olmamıza izin verdi. Ama aşı karşıtlığı artıyor. İnsanlar bu kadar mantıksız olabiliyor. Yeni bir çalışmaya bakarsak, 2015'teki bir çalışma, şüpheli insanların çoğu aşı karşıtı olacaklar. After agriculture, we begin to have a lot of epidemics. Tarımdan sonra birçok epidemi başladı. Ve okulda öğrendiğimiz şu, iki devrim var. Biri tarım, hayvanları kullanıyoruz. İkincisi de endüstriyel. Burada da makineleri işimizi yapması için kullanıyoruz. Eğer hayvanlar ve makineler işimizi yapıyorsa bizim teoride daha az çalışmamız gerekiyor. Ama biz aslında her zamandan daha çok çalışıyoruz. Günde 8 saat çalışıyoruz. Tabii ki hafta sonları da var. Ama ortalama ama ortalama yerli insanlardan daha çok çalışıyoruz. Onlar günde 3 saat kadar çalışıyorlar. Bu bir paradoks. Modern insanın bir paradoksu. Burada anlatıda bir sorun var. Daha az çalışıyor olmamız gerekiyor. Çoğu hayvanlar mesela hiç çalışmıyor. Hayvanlar 12 saat uyuyor. Günün çoğu pek bir şey yapmıyorlar. Haftada bir avlanıyorlar. Eğer makineler ve hayvanlar bize yardım etmeliydiyse burada bir sorun var. İngiltere'de başlayan endüstriyel değişim cardiovascular diseases, dying with heart attack. We always think this is yaşlanmakla farklı hastalıklar artıyor. Obezite, hipertansiyon gibi. Ama hayvanlarda bu sorun yok. Tabii ki de obezite yok. Hipertansiyon yok. Şeker yok. Bunların hepsi endüstriyel hastalıklar. Çünkü endüstriyle olan şey çok şey üretiyoruz. Ve bu aslında bizim için kötü bir şey. Mesela şeker ve tuzun fazla üretilmesi.
So these are the problems of producing mass scale. If you go to a supermarket in today I was walking and I like kunefe, çok fazla şey üretmenin bir sıkıntısı. but it's amazing. Bugün marketteydim. Mesela lokumlara bakıyorum. If you count, you are talking about ama her yerde şeker var. Being seen by kids every day, right? And actually Turkey is not a country. Çocuklar her gün bu şekerleri görüyorlar. Comparing to most countries, especially the US, but still you think about that. Hatta mesela Türkiye, Amerika'ya göre çok obezitesi yüksek değil ama buna rağmen bugün böyle. Bunlar endüstriyel hastalıklar. 200 yıl önce başlayan. Bunlar da çocukların anne babalarından bu jenerasyonda daha kısa yaşayacak olmalarının sebebi. Biraz da evlilik ve aşk hakkındaki anlatılardan konuşalım. Dünyada çoğu insan kadınların zayıf cinsiyet olduğunu düşünürler. Kadınlar zayıf olduğu için erkeklerin onu koruması gerektiği düşünülür. Bunun biyolojik olarak aslında tam tersi gerçek. Mesela her ülkede kadınlar daha uzun yaşıyorlar, Türkiye'de dahil. Suudi Arabistan'da bile. İkincisi, epidemik olduğu her zaman kadınlar daha az ölüyorlar. Bu kadınların COVID'den daha az ölmesi değil. Bu şu anlama geliyor, aynı miktarda enfekte olan kadın ve erkeklerde kadınlar erkeklerin yarısı kadar ölüyorlar. Kadınlar aslında enfeksiyonlarla ilgilenmede çok daha güçlüler. Kadınlar daha iyi ya da kötü demiyorum ama daha güçlüler. Ama bağışıklık sistemlerinin bu kadar güçlü olmasından dolayı bir ödeme yapıyorlar. Bu da daha otoimmün hastalıklarına eşdeğer oluyor. Mükemmel bir hayvan ya da mükemmel bir hayvan ya da evrim yok. Bunlar hep bir al-ver durumu. Mesela bağışıklık sistemi, vücudumuzda enfeksiyonlarla savaşan sistemi. Kendinize şunu sorabilirsiniz, neden mükemmel bir bağışıklık sistemimiz yok? Ama mesela bağışıklık sisteminiz çok güçlü olduğunda otoimmün hastalıklarıyla bağışıklık sisteminiz sizi öldürebilir. Kadınlar mesela daha güçlü olduğu için enfeksiyonlarla savaşma konusunda bununla daha çok otoimmün hastalığı yaşayarak karşılığını ödüyorlar. Lupus gibi otoimmün hastalıkları kadınlarda daha çoktur. Hatta 2'ye 1 gibi. Ama bunun için ödedikleri bedel budur. Bunun sebebi anne olmak için daha güçlü olman gerektiğinden geliyor. Çünkü anlatı şu, erkekler bir şeyleri sağlıyor olabilir aileler için. Ama bu erkekler tarafından oluşturulan bir anlatı. Ama mesela bir kabilede kadın ölürse %95'i çocukların bundan etkilenir. Ama erkek ölürse bir kabilede çocukların iyiliği sadece %0 ve %5 arası etkilenir. Erkekler bu konuda tamamen alakasızdır kabilede. Kadınlar burada önemli olan. Bu kadınların niye bu konuda daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu grafik kadın ve erkeklerin hayat beklentilerini gösteriyor. Her ülkede kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Cinsiyetçi ülkelerde bile. Suudi Arabistan, İran gibi. Her ülkede. Baskılanmış olsalar bile
daha uzun yaşıyorlar. Aslında zayıf cinsiyet ve de güçlü cinsiyet olayı. Buradaki fark anlatı ve yaşanan gerçeklik gösteriyor. This is not only in humans, because we tend to have this idea that normally the Bu male sadece is the stronger hayvanlarda one, değil, because that's what we sadece males insanlarda değil. chose to teach you, woman, that you are inferior. We were the males, Darwin and so on, creating this narrative. So we will talk about the gorilla. Biz erkekler bu anlatıyı oluşturduk. Mesela bu yüzden gorillerden bahsederiz. Ama bunlar aslında hep durum değildir. Hayvan dünyasında kadın hayvanlar, bu hayvanlar daha güçlüdür. Mesela doğada çok fazla kral yoktur. Daha çok kraliçe vardır. Ama biz sadece goril ve aslan gibi durumlara bakıp bu hikayeyi erkeklerin daha güçlü olduğu hikayesini oluşturuyoruz. Ama hayvan dünyasında genelde çoğunlukla kadınlar güçlü olanlar kraliçedir. Doğada aslında kral kraliçe durumu çok azdır, genelde eşitlerdir. This is the male, very short male, and the big queen. They have sex. Why can Mesela bu örümceklerde kraliçe erkekle çiftleşir ve erkeği yer. Neden? Çünkü enerjiye ihtiyacı var ve erkeğe artık daha çok ihtiyacı yok. Erkek bu durumda ölebilir. Not only that, actually if you know, this is an amazing thing because the male is the one that puts in front of the female and is like eat me. Aslında bu durum harika bir durum çünkü erkek burada yenilmek için kendini dişi örümceğe sunar. Çünkü bu dişi örümceğin yumurtlaması için gerekli enerjiyi sağlar. Not only eggs, you have to have 9 months, at least you have to live 9 months more to bring the child. So you have to live much more and be stronger than the male. Mesela insanlara da bakarsak kadınların doğum yapmak için en az 9 ay yaşaması gerekiyordur. But you can see how it changes, right? We have this theory that the male is the king, the male is the protector, the provider. All this is not true biologically. Bizde bu erkeğin kral ve koruyucu ve sağlayıcı olduğu anlatısı var. Ama bu aslında doğru değil. Dişiler burada daha güçlüdür çoğunlukla. Bu konuda konuşan bir kitap var. Çok iyi bir kitap ve burada iyi bir bilim var. Bunu size öneriyorum. Cinsellik hakkında kadın ve erkekler arasındaki gerçeklik, evlilik hakkındaki gerçeklikle işliyor. Bu kitapta kadınların pasif olmadığı, cinsel varlıkları olduğunu anlatıyor. Ama erkekler bu kitaptan çok hoşlanmıyorlar çünkü kadınların sadece çocuk yapmak için cinsel olduklarını düşünüyorlar. Ve pasif olduklarını düşünüyorlar kadınların. Ama kitapta denilen ilginç şeylerden biri bu. Bu cümleyi seviyorum. Tek eşlilik ve çok eşlilik hakkında, insanlar hakkında neyin doğal olduğu hakkında. Aslanlar mesela avlarını yemek için öldürürler. Burada iyi kötü yoktur. Bunlar insanların oluşturdukları fikirler. Bazı insanlar tek eşliğin doğal olduğunu söylerler. Ya da bazı insanlar çok eşliğin doğal olduğunu söylerler. Kitapta söylenen şeylerden biri şu. Eğer tek eşlilik yanlış değilse to oblige people to be monogamic, right? Why do we have to have laws and burn people and kill people to oblige them to be what is natural? Neden insanlar tek eşliği yapmak için onları taşlıyoruz, onlara yasalar koyuyoruz? Eğer doğal değilse neden bu zorlamaları yerleştiriyoruz? Eğer doğal olsaydı bunu yasayla zorlamak zorunda olmazdı.
Mesela insanlara su içsin diye onları zorlamıyoruz. Eğer tek eşlilik doğalsa neden bunu yasalarla vesaire zorluyoruz? Bu insanı bu anlatı hakkında düşündürüyor. Biyolojide buna nasıl bakabiliriz? Biyolojide neden insanları tartışamıyoruz? Biyoloji normalde diğer hayvanlar hakkında, fosiller hakkında. İnsanlara baktığımızda daha çok filozofi, sosyal bilimler vesaire diyoruz. Ama neden hayvanlara baktığımız araçlarla insanlara da bakamıyoruz? Daha neyin doğal ve doğal olmadığını anlamak için. Çünkü doğal iyi ya da kötü demek değil. Mesela su içmeye bakarsanız, su içmek doğal ama içmezseniz bunun bedelini siz ödersiniz. Bazı insanlar diyor ki hayvanlardan farklıyız çünkü biz inançlı olabiliriz vesaire, hayvanlardan farklıyız. Ama su içmemeyi deneyin, ölürsünüz. Siz hala bir hayvansınız. Bu yüzden bu şeylere ihtiyacımız var. Sevişmeye, su içmeye vesaire ihtiyacımız var. I don't know if this is changing anymore because I'm afraid that we don't have battery. Let's see. Şarjımız bitiyor galiba. Yavaş geçmeyi deneyebilirim. Peki diğer primatlar hakkında ne biliyoruz? İnsanlar primattır. Şempanzelere yakınız. Mesela şempanzelerin cinselliği hakkında ne biliyoruz? Bu hayvanların hiçbiri neredeyse tek eşli değil. Bu da onlar, Asya'daki küçük primatlar, az çok tek eşlidir. Ama artık şunu biliyoruz ki sosyal tek eşliler. Ama şimdi DNA ile görebiliyoruz ki başkalarıyla genelde çocukları oluyor. Bu yüzden buna sosyal tek eşlilik diyoruz. Çünkü çift gibi görünüyorlar ama cinsellik hakkında ve çocuk hakkında tek eşli değiller. Başka partnerlerle oluyorlar. Ama bu sadece gibbonlar için geçerli, diğer primatlar için geçerli değil. Bize daha yakın olanlar mesela şempanzeler. Bunlar çok dişi ve çok erkek eşli, çok eşliler. Dataya bakarsak bazıları bunun doğal olduğunu öne sürüyorlar. Biyolojiye bakarsak diğer maymunlarla karşılaştırırsak tüm hikaye bu değil. Başka bir konuya bakarsak eşcinselliğin doğal olmadığını duyabiliyoruz genelde. Çünkü çoğalamadıkları söylüyorlar. Ama hayır, hayvanlarda mesela neredeyse tüm hayvanlarda eşcinsellik vardır. Hatta insanlardan daha fazla. Yani insanlarda daha çok kültüre dayanıyor tabii ki eşcinselliğin gösterilip gösterilmediği. Ama gerçekliğe bakarsak bu farklı. Bazı hayvanlarda mesela %30'a kadar eşcinsellik vardır. Özellikle ördeklerde mesela. Sebebini sorun. Bunun evrimden sebebi ama sadece olan şey bu. Hayvanlarda da olduğu gibi insanlarda da eşcinsellik, savaş vesaire oluyor ama hala türümüz devam ediyor. Bu tip optimal olmayan şeyler olup hala günümüze devam ediyoruz. One thing we know, I really recommend this book. It's a book with anthropologists studying the Bible. İncil'i araştıran bu antropologların kitabını öneririm.
the need to create those narratives and so on is really, really interesting, I think. One of the most interesting. But one thing they notice that before agriculture, there were almost never male gods. Male gods is an invention. Bu kültürlere bakarsak aslında burada erkek tanrılar yok. Erkek tanrılar tarım devrimiyle olan bir şey. Olanların hepsi Venüs vesaire kadın tanrıçalar. Ama tarım döneminde erkeklerin öncelik olduğu bir anlatı gelişti. Ama bundan önce tanrıçalar tanrılardan daha çok var. One interesting thing about animals, when they are social monogamic, like the gibbons, they tend to have the same size. Gibbonlar gibi sosyal tek eşli hayvanlara bakalım. For females or for males, so they have the same size. When animals have different Bunlar aynı sizes, boyutlardadır. Çünkü birbirleri için savaşmazlar. Ama hayvanların farklı cisseleri olduğunu görürsek, bu hayvanların çok eşli olduğu anlamına geliyordur. Neredeyse %99 hayvanların böyle. Erkekler daha büyük cisselidir. That's why the male has these horns and everything. So the female is the one that is being active and choosing the sex partner. That is often the case. Dişiler burada cinsel partnerini seçenlerdir. Okay. Now what happens with humans? A long time ago, insanlarda ne olur? we have the fossils. Lucy is the best preserved fossil, right? 3 milyon yıl önceye bakalım, fosillere bakalım. Lucy, the females at that time were much more than the male. Şunu görebiliriz. O dönemki dişilere bakalım. O dönemki vücut boyutları insanların da çok eşli olduğunu gösteriyor. Ama 3 milyon yıl önceden bugüne bir değişim oldu. Are not much shorter. It's about 10% shorter than men. So something changed. Şimdi dişiler erkeklerden %10 daha kısa. Burada bir şey değişmiş. Okay. But still, what can we do also in terms of trying to know what is natural or not? Ama neyin doğal olup neyin doğal olmadığını bilmek için ne yapabiliriz? Hala doğada yaşayan ve tarımla uğraşmayan insanlarla konuşabiliriz, onlara danışabiliriz. Onların evlilik, eşlik hakkında ne yaptığına bakabiliriz. Görebildiğimiz ilginç şeylerden biri şu. Şu an Google'a girip bakarsanız ateşin icadı, keşfi, erkeklerin bu icadı yaptıklarını görürsünüz. Ama arkeolojiye bakarsak aslında kadınların bunu yaptığını görüyoruz. Çünkü erkekler kadınları domine etmek için bu anlatıyı oluşturdular. Mesela anlatılardan biri erkeklerin sağlayıcı olduğu ve avlandığı, büyük hayvanları öldürmesi gerektiği vesaire. But you cannot have both because you cannot go to hunt 20 kilometers and at the same time doing fire and doing cave painting, etc. You cannot do both. Ama burada bir çelişki var çünkü erkekler hem avlıyor hem de icatkar oluyor olamaz. Hem avlanıyor hem de ateşi keşfediyor vesaire olamaz. Dolayısıyla kadınların bunu yapması gerekiyordu. Kadınlar bitkileri topluyordu. The men hunt and the women gather the vegetables. But it's much closer to the nomad camp and they will come and they will have a lot of time to innovate and do fire and so on and so on. Kadınlar kampa daha yakın oldukları için keşfetmek için daha çok vakitleri oluyordu. Near the parts where they have the cave paintings, etc., are actually female bones, not male bones. So mağara çizimlerinin olduğu yerlere ve oradaki kalıntılara bakarsak, burada kalıntıların çoğu aslında kadın kemikleri, dişi kemikleri. This is now the third part of this
Şimdi üçüncü kısma bakalım, aşk ve seks hakkında. But there are 65 types of humans in terms of ethnicity, 65. And people doing agriculture, we are only 3 or 4 insan var. Most groups ve tarım yapanlar sadece bunun 3/4'ü. Tarımın ne zaman başladığına bakarsak tüm dünyadaymış gibi görüyoruz günümüzde ama aslında bu doğru değil. Mesela bu insanlardan bazı Amazon'da, Warao çocukları. Mesela Warao aşk ve evlilik hakkında düşünüyor. Onlar mesela çok eşli. Tarım yapmayan neredeyse çoğu insanlar çok eşli. Bu konuda okuyabileceğiniz çok kitap var. Mesela Amerika'daki konu hakkında bir kitap. Onların inancı şu: paylaşılan anne babalık. Çünkü onlar şuna inanıyorlar: eğer hamileyseniz ve en iyi avcıyla çiftleşiyorsanız çocuğunuz bu avcıdan yetenekler alır. Ama eğer en iyi koşucuyla da çiftleşirseniz o zaman mesela çocuğunuz daha iyi bir koşucu olur. Bu yüzden çocuklarınız farklı becerilerde olsun istedikleri için farklı erkeklerle eşleşirler. Bu yüzden çiftleştikleri erkeklerin doğuracakları çocukların babası olduğu içindelerdir. Mesela Avrupa'da babanın kim olduğunu bilmemek çok korkutucu bir fikirdir. Bu aynı konuda farklı bakış açıları. Mesela Avrupalılar için bu çok primitif bir fikirdir. Alone, and we don't have homeless people because we are all fathers of all the kids. Here is a community. Mesela yerli insanlarda şunu diyebilir: Avrupa'da evsiz insanlar var ama bizde evsiz insanlar yok çünkü evsiz insanlar tüm komüne aittir. O yüzden burada herkes birbirine alakalı olduğu için kimse evsiz kalmaz. Dolayısıyla bu da bakış açısına bağlıdır. Bu iyi ya da kötü değil, bu sadece toplumsal inşalar hakkında. Ama bu kabilelerde çoğu pek eşli değildir. Buradaki en önemli slide bu. Mesela takip ettiğimiz anlatımlardan biri şu: Türkiye'de çok geçerli, Portekiz'de de öyle. Erkeklerin sağlayıcı olduğu. Ailede her şeyi sağladığı. Ama aslında bunun doğru olmadığını bu grafikte görüyoruz. Mesela tarım yapmayan insanlara bakıyoruz. Kadınlar sebze topluyorlar, erkekler avlanıyorlar. Mesela yenenlere, katkılara bakalım. Erkeklerin getirdiği et %0'dan %40'a kadar katkıda bulunuyor. Çoğu katkı kadınların topladığı sebzelerden geliyor. Et çok önemli. Büyük bir beynimiz olması ve protein almamız için. Ama bir diyette sadece ete güvenemezsiniz. Bir diyette bebeği olan bir kadın erkeğin avlanmasına sadece güvenemez. Bebek için sebze gerekir. Ve erkek etle geldiğinde bu da iyidir. Ama bu sebzeler kadar önemli ve temel değildir. Et aslında ekstra, günlük hayatımızda biz de ihtiyacımız olan bir şey değil, hayatta kalmak için. O yüzden buraya bakarsak kadınlar sağlayıcı oluyor. Hiçbir hayvanda erkek sağlayıcı değil. Neredeyse her hayvanda kadın sağlayıcı.
So we come back to agriculture because that change Tarıma dönelim. almost everything we are seeing from hunter-gatherers to what we are seeing nowadays in most countries that do Çünkü bu agriculture. neredeyse her şeyi tüm ülkede değiştirdi. Avcı toplayıcılardan. It corresponds to agriculture. Every country doing agriculture, Aslında bizim sivilizasyon dediğimiz tarımla el ele. Bunu yapmak, mesela tarım yapmayan insanlara sivilize olmamış diyoruz. Mesela tarımda bazen fazla yemekler oluyor, fazla besinler çıkıyor. Bundan sonra güç geliyor. Kral diyor ki fazla yemekleri bunlara vereceğim. Sonra organize güç oluşuyor. When it's raining, they dance. They clearly think that something gave them the rain. So they believe that something gave them the rain. But to have organized religions with priests and so on, it only started when we begin to have agriculture 10,000 years ago. Organize dinlerde böyle tarımla beraber geliyorlar. Çünkü dini insanlar kralın varlığını açıklayan kişiler oluyorlar. Bundan sonra krallar vesaire olduktan sonra savaşlar başlıyor. Ve kadınlar bu bağlamda daha çok baskılanmaya başlıyorlar. Bu kadınların baskılanmaya başladığı dönemdir. Hem hayatta hem de cinsel hayatta. Ve kadınlardan tek eşlilik beklentisi oluyor. Tarımda olan pek düşünmediğimiz şeylerden biri de şu. Özel mülk. İlk defa bu benim evim, bu benim bitim vesaire oluyor. Aslında bundan önce hiçbir hayvan bunu demiyorlar. Bu elma benim gibi bir durum olmuyor. Elma ağacı, hepimiz buna ulaşabiliriz. Ama tarımla ilk defa özel mülk oluyor. Büyük değişim bu. Başka şeylerle de birleşiyor. Mesela kölelik, savaş vesaire başlıyor. Kölelik de bunun parçası. Kölelere sahip olduğu için bu da özel mülkün bir parçası. Ve ilk defa kadınlar da özel mülk oluyorlar. Erkeklerin özel mülk oluyorlar. Mesela Orta Çağlar'da kadınların erkeklerin gerçekten legal olarak mülkü olduğu zamanlar vardı. Neden? Neden erkeklerin kadınlara tek eşliği zorladığını düşünelim? Çünkü evin, bahçen vesaire oluyor ve çocuklarının buna sahip olduklarına emin olmak istiyorsun. Ama buna sahip olan çocukların senin çocuğun olduğunu bilmek istiyorsun. Bu yüzden eşinin, karının sadece seninle seviştiğine emin olmalısın. Çünkü çocuğuna bırakmak istiyorsun özel mülkünü. Ve bu zaman kadınlara tek eşlilik beklenmeye başlıyor. Mesela İncil'e bakalım. Burada patriarklar var. Birçok karıları, birçok eşleri olan. Aslında çoğu Müslüman ülkelere bakarsak günümüzde burada tek eşlilik yok. Yani erkekler için yok. Çünkü tek eşlik beklentisi kadınların üzerine kuruluyor. Ki çocuklar malları alabilsin. Bu gorillerden çok farklı değil. Mesela bir goril dişi bir erkekle çiftleştiğinde erkek diğer erkekleri öldürüyor. Mesela goril bebeğinin başka bir gorilden olduğunu düşünüyorsa bebeğini öldürür. Because we know that actually gorillas, many of the kids they are taking care, they are not from them. Because we have DNA, we can show that. But they really think they are.
If they think they are not, they will kill them. But many times they will take care of them, but actually they are not there. Ama çoğunlukla goriller de onların bebeği olmayan bebeklere de bakarlar diğer durumlarda. One interesting thing that changed, and it depends if you talk about more Christian countries or Muslim countries, depending on the narratives. And even Hristiyan ve Müslüman ülkelere bakalım. Muslim countries that are very different about that. But in most Christian countries, mesela bu konuda it's interesting to see that now we say that women are more Hristiyan passive ülkelere and less bakarsak, sexual. But that is kadınların not the mesela issue pasif of olduğu, things. daha az Why cinsel did oldukları we söyleniyor. burn witches in the Middle Ages? Ama mesela Because cadılarda we durum always böyle said değil. that Niye women orta were more çağlarda sexual. cadılar yakılmış? The Sabbath, what you call the Sabbath, when the witches were having sex with the devil, that is because the women Çünkü burada supposedly were more cadılar easy to corrupt by the devil, because the devil could have sex with şeytanla them and you always say yes to sex. eşleşiyorsa During bu onların history, there was always the yozlaşmış notion that olduğu anlamına women are more geliyordu sexual. tarihte. And if you think about Ama that, tarihte it hep applies kadınların even daha nowadays cinsel in olduğu countries like algısı Saudi vardı. Arabia. A woman cannot go drive alone. Mesela Saudi A woman Arabistan'a cannot go bakalım. alone because if she will be alone, she will have sex with every man she Kadınlar meets. That is tek actually the dışarı notion that çıkamaz many çünkü Muslim countries still dışarı have. tek çıkarsa Then you can compare with herkesle Iran. Iran is very seviştiği different, bir right? algı var. It's more if the woman shows the hair and everything, the males are so desperate for sex that they will be. So Ya da mesela kadınlar saçlarını gösterirse for most erkekler of the Eastern Christian seks countries, için it was the belief that bunun women were more beklentide sexual. olurlar. It only started to change very recently. O yüzden About 200 aslında years ago, tarihte what we kadınların call daha the cinsel Victorian varlıkları era in olduğu England. algısı zaten That vardı. is Bu the yakın first zamanda time that we değişmeye have this başladı. notion that humans have to be pure. They have to be white. They are coy, as Darwin said. So Darwin just Victorian repeated his zamanlarında ilk narrative. So I'm defa reading a book about Darwin insanların now, pür and olması mainly he was an amazing gerektiği biologist. ve cinselliği But as an eşlerini anthropologist, he saklaması just repeated gerektiği these geldi. narratives that Victorians were using, that women are coy, women are passive, they don't like sex. And it's really sad to see that when you are in Istanbul or Lisbon or Washington, D.C., many people still believe these things, that men only think about sex and women think about Çoğu ülkede buna hala inanılıyor. Erkeklerin sadece seksi düşündüğü ve kadınların başka şeyleri düşündüğü. Ama bu doğru değil. Kadınlar da erkekler kadar, hatta bazen erkeklerden daha fazla cinsel varlıklar. O yüzden bu anlatı doğru değil ama Victorian zamanlarında bu geçerliydi. Ve Darwin de bunu gerekçeliyordu. Normally, Darwin did not talk about that. The thing that he saw that when he traveled around the world, because Darwin was lucky that he could travel around the world and see the reality, but still he could not. Darwin dünyanın etrafında dolaşıp gerçekliği görebiliyordu. When you have bias, when you have prejudices, because in many cases, not a lot, but in many cases, actually, there are polygamy with women have many men. Çoğu durumda aslında bir kadın ve çok erkek çok eşliliği oluyor. And you know when that happens? Because the narrative is that men want more sex because they can have more kids, right? In 9 months, a man can have 100 kids, while a woman can only have one. 9 ayda bir kadının bir erkeğin yüzlerce çocuğu olabilir ama kadının bir çocuğu olabilir. Bu yüzden erkeklerin daha çok seks beklentisi olduğu fikri var. The capitalistic Darwinian assumption that having more is good. But clearly we know if the planet is going to be extinct for humans, it's basically because we have too many people. Having more is not always good. Actually, it's the opposite. Ama daha çok olması hep daha iyi değil. Jared Diamond that reviews the collapse of civilizations Jared Diamond'dan bu kitabı Eastern Ireland by the Mayans, by the Aztecs, and it was always the same problem. Agriculture and overpopulation is always the same trend. Tarım ve popülasyonun olması gerektiğinden fazla artması. Ve bunlar bizim sonumuz olacak. Bunların bizim sonumuz olacak. Bu yüzden hep daha çok olması iyi değildir. Ve bu ilginç çünkü polyandry çok eşit gördüğümüz her zamanda. Mesela Tibet'te. Why? Because there are not so many resources in the big mountains. So we have only a few resources. It makes sense that they prefer to have polyandry because now is the opposite. Onların During çok eşit olmaları mantıklı. She can only have a baby. If she has 5 husbands, meaning that 6 people in 9 months can only have a baby. They are controlling the population because they know there are not so many resources. Mesela bu durumda popülasyonu kontrol ediyorlar çünkü bir kadının bir çocuğu olabiliyor ve bu sırada 5 eşi varsa bu sırada sadece bu birliktelikten bir çocuk çıkabilir. Ama bazen bir çocuğun olması zaten daha iyi.
çok çocuk olmasındansa. Ben Tibet'te bu insanlarla görüştüm. Hala böyle yaşayanlar var. Hep ne kadar az kaynağınız olursa o durumda daha çok eşit oluyor. İnsanlar artık fizyolojiyi daha çok çalışmaya başladılar. Kadınların daha pasif ve daha az cinsel olduğunu söylemek aslında enteresan. Çünkü aslında kadınlar birden fazla orgazm bulabiliyorlar. Klitoris hem 2 kat daha hassastır. O yüzden bu kadınların cinsel olmadığı anlatısıyla çelişir. Çünkü kadınların haz için daha çok algılayıcısı vardır. Bu yüzden bu çelişen bir anlatım. One interesting thing, when I was reviewing this part for the book, I begin to review differences between women and men because many of the things are the same. Women and men are very similar. Ben biraz kadın ve erkekler arasındaki farkları araştırmaya başladım. Kitabımı açıp araştırırken. The interesting thing is that almost everything that I was finding, women are really like superior to men in almost everything. Buradaki bulduğum ilginç şey, neredeyse her şeyde kadınların erkeklerden daha üstün olduğu. Kızlar erkeklerden daha erken yazı yazmaya başlıyorlar. Otokontrolleri daha erken başlıyor. Ödevlerinde mesela okulda erkeklerden daha erken başarılılar ve sonrasında da. En iyi öğrenciler kim? Kadınlar. Saudi Arabistan'da bile. Matematikte bile. Kadınlar erkeklerden daha iyi. Bu dünyada her yerde böyle. Baskıya rağmen bu her yerde böyle. Kadınlar birden fazla işi bir kere de yapabiliyorlar çünkü çocukları oluyor. Erkekler birden fazla işte stres olabiliyorlar. Bu harika çünkü ben bunu beklemiyordum. Ama neredeyse her şeyde kadınlar erkekleri geçiyor. And that makes sense because if men were the ones going to hunt, they will have to have cues like, oh, after the third tree, I know there is a lion, and then perhaps there is another tree, and there is the river. So they have to have a three-dimensional location. That actually does. The boys are normally better than girls in. But that is almost the only exception. Mesela 3 boyutlu bakışta erkekler kızlardan daha iyi ama bu aslında nadir bir standart. Disappear from here. Now I don't know if it's working anymore. Okay. Again, and this comes back to what I said. It's very logical actually in evolution that women aslında bu evrimde çok mantıklı. Kadınların çoğu erkeklerden iyi olması. Evrimsel olarak ne demek? Burada demek istediğim şu, eğer bebeğiniz varsa ve annesi çok duygusal ya da çok akıllı değilse ya da zayıfsa ne olur? Ölür. Ama eğer güçlü, hasta olmayan, akıllı ve pragmatik bir anne varsa daha çok bebeği olur ve daha uzun hayatta kalır. Zayıf dişilerin çocukları ölür. Bu yüzden bugün günümüzde daha çok akıllı ve güçlü kadın var. Bu evrimsel bir çıkarım.
when you combine, as Sinan was saying, when you combine biology with anthropology and psychology, that is biyoloji ile antropoloji ve psikolojiyi I hope many birleştirdiğimizde of you, before coming here, knew some of the things I said, and that the narratives about women being weak and everything are not true. I hope many of you didn't know. But the interesting part is that in human history, the ones that are oppressed, many times İnsan they tarihinde internalize. So many women do believe these stories. baskılananlar bunu içselleştiriyorlar. And they will say, well, we are not really good leaders because we are very Mesela emotional. kadınlar bunu içselleştiriyorlar. Biz iyi liderler değiliz, biz çok duygusalızdır vesaire gibi. Ama aslında kadınlar bunda daha iyidir. Ama bu baskıcı anlatıyı içselleştirmişlerdir. Mesela Afrika'da restoranlara gidiyorum. Ve Avrupalı gibi davranmaya çalışıyorlar. Çünkü Avrupalı olmanın daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Ama üzücü olan bu. Çünkü baskılanan taraf aslında bunu içselleştiriyor. Bu cinsiyetçilikte de aynı. Kadınlar buna karşı çıksa seksizm bir günde biter. Mesela Saudi Arabistan'da bir evlilik var diyelim. Kadın erkeğin evine gitti diyelim. Kuralları bu evde kayınvalide koyar. Right? They are contributing for sexism. Many females are the ones that actually are oppressing females. The mother-in-law. Aslında kadınlar diğer kadınları baskılayan temel kişiler ve cinsiyetçiliğe katkıda bulunan kişiler. Çünkü içselleştirdikleri seksizmi tekrar diğer kadınlara uyguluyorlar. Ve bunu devam ettiriyorlar. Aşk hakkında yazan bir psikolog var. Bu kitaba bakalım. Okuduğum en kitaplardan. First is explaining what we call romantic love in the West, that the idea that came from the United States and those. Mesela Batı'da romantik aşk dediğimiz nedir? Bu insanın bilim kabul ettiği. Bu aslında psikolojik bir patoloji gibi. Mesela burada bir şey idealleştiriyoruz. Ama hiçbir şey mükemmel değildir. Ama biz hayatımızın aşkı mükemmel vesaire dediğimizde onu idealleştiriyoruz. Ve bu patoloji. Çünkü hiçbir şey ideal değildir. Bunun bedelini nasıl ödüyoruz? Bunun bedelini çok ödüyoruz. Mesela çoğu kadın bu konuda zarar görüyor. Eğer bir erkek bir kadını döverse, onu manipüle ederse vesaire, kadın bunu görmek istemeyebilir. Çünkü bu da idealleştirilen ve gerçekliği reddeden bir durum var. Bana geldiklerinde bile kadınlar psikologla konuştuklarında orada bile oyun oynuyorlar. Gerçekten hissettiklerini söylemiyor. Burada rol yapıyorlar. Toplumdan bizden beklentiler dair. İnsanlar çok etkileyici. Çünkü biz hep yalan söylüyoruz. Günde neredeyse hepimiz ortalama 80 yalan söylüyoruz. Because the people we know very well are the ones we have to lie a lot. If a fat person asks you, "Am I beautiful?" Özellikle çok yakındığımız insanlara. You lie much more to people that you are close to. What is very interesting. Yakın olduğumuz insanlara daha çok yalan söylüyoruz. Rol yapıyoruz. Mesela bir çiftler terapisinde kadın rol yapıyor olabilir. Duygular vesaire hakkında konuşuyorlar. Ama mesela cinsellik hakkında konuşmuyorlar. Yani bir psikologla konuşsam bile durum böyle. Mesela sadece duygular hakkında konuşuyorlar. Ama insanlar yalnız kendine yapıyorlar. Mesela seni yargılamayan bir toplum, yargılayan bir toplum olmadığında, mesela gece Google araştırması yaptığınızda, sizi kimse görmediğinde, gerçekten istediğinizi araştırabilirsiniz. Mesela bunu kendiniz yapabilirsiniz.
Mesela Google'da daha çok sevişmek istiyorum ama partnerim bunu istemiyor. Çoğu insan erkeklerin daha çok seks istediğini düşünüyorlar ama aslında kadınlar 2 kat daha çok bunu araştırıyorlar yalnız olduklarında. Ve yalnız olduklarında gerçekten sormak istedikleri soruyu soruyorlar. Bunu mesela terapide bundan bahsetmiyorlar. Aslında gerçeklik bu değil. Buna benzer başka bir kitap var. Burada mesela bir yalan dedektörü kullanılıyor. Kaç tane cinsel partneriniz oldu sorusu soruluyor. İlk başta erkekler 20 partner istiyorum diyorlar. Kadınlar 1 ya da 2 diyorlar çünkü bunu demeleri gerekiyor toplumsal olarak. Mesela kollarına bir yalan dedektörü koyuluyor ve neredeyse hepsi yalan söylüyor. Aslında ikisi de mesela 10'ar partner istiyorlar. Çünkü kadınların toplumsal olarak kendilerini böyle sunması gerekiyor. Bu üzücü, bunun sadece olması üzücü değil ve bu konuda yalan söylenmesi gerekmesi. Gerçekte olan şu, gerçekliğe bakalım. Bu grafik çok önemli. Anlamak için buraya bakmalıyız. Amerika'da 80 yaş üstlerine bakalım. İnsanların gençliğine bakalım. Kadınların daha evcil olduğu, daha domestik olduğu dönemler. Bu 1950'lerde gibi zamanlarda. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok paraları oluyor ve tek bir erkek tüm aileye bakabiliyor. Ve kadınlar evcilleşiyor. Şu an 80 yaşında olanlar gençken domestikleşenler. Ve soruluyor, kaç defa eşinizi aldattınız? Kadınların sadece %6'sı aldattıklarını söylüyorlar. Erkeklerin %24'ü aldattıklarını söylüyorlar. Ve bunu görüp denebilir ki evet erkekler daha aldatıyor. Ama burada bir kültür farklılığı var. Eğer evcil bir kadınsanız başka erkeklerle nasıl beraber olabilirsiniz ki? Bunu yapmak domestik bir durumda çok zor. Doğal olarak yapmak istediğinizi yapamazsınız. Grafiğin nasıl değiştiğine bakın. Mesela geriye doğru gittiğimizde geriye gittiğimizde şu an 18-29 yaşında olanlar, evli olanlar, mesela şimdiden çoğu kadın erkeklerden daha çok aldatıyor. Çünkü çalışıyorlar, yalnız seyahat ediyorlar. Ve kadınlar hep yalan söylüyorlar. Dolayısıyla bu denge değişmiş oluyor. Çünkü bir şey biyoloji, bir şey kültür. Ve kültür günümüzde buna izin veriyor. Bu yüzden kadınlar günümüzde daha çok aldatıyorlar. Geleceği hayal edin. Ve bunlar itiraf eden kadınlar. Evlilikten bahsedelim. Evliliğin tarihi ne? Bu konuda güzel bir kitap vardı. Aşk nasıl evliliği ele geçirdi diye bir kitap. Aslında aşk evliliğin hiç parçası değildi. Evlilik bir sosyal enstitüydü. Anne babalar karar veriyordu. Ve bu tamamen insanların ekonomik ilgi alanlarıyla alakalı bir karardı. Tarihin çoğunluğunda evlilikte aşk yok. Bu 18. yüzyılda gelen yeni bir fikir. Aslında orta çağlarda
Aşık olduğun biriyle evlenmek bazı Avrupa ülkelerinde yasal değildi. Ama şimdi tam tersi oldu. Bunun iyi ya da kötü olduğunu bilmiyorum ama böyle. Aşk olduğunuz biriyle birlikte evlenebilirsiniz. Sonra Amerika'da bir değişiklik oldu. Kadınların evde olduğu fikri ortaya atıldı. Bugün bile tarımda, Çin'de mesela çalışanların çoğu kadın. O anda çalışanların neredeyse %70'i kadın. Kadınların hiçbiri aslında tarihte domestik değil çünkü herkesin çalışması gerekiyor. Bu tarihte sadece 20 yıl olan bir süre. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen Amerika'da bir dönem. Çünkü erkeklerin bir aileyi karşılayacak yeterince parası ilk defa oluyordu. Mesela şu an Amerika'da bir erkek tüm ailesini geçindiremez. Bu sadece 20 yıllık bir dönemdi. Ama bu modeli dünyada çoğu insan hala kabul ediyor. Çünkü domestik kadın modeli bu anlatıda. Ama bu tarihte bulantıda değil. Bu kadınlara baskı kurdu. Bu erkeklere de baskı kurdu. Çünkü aileye bakmaları gerekiyordu. İki cinsiyet içinde çok stresli bir durumdu. Kadınların baskıları da şuydu: çok çocuklara bakmaları gerekiyor, çok çocuklara olmaları gerekiyor vesaire. Erken evlenmeleri gerekiyor. Bundan kim kazanıyor? Erkek mi, kadın mı? Kim kazanıyor? Eğer kadınlar çocuklara bakıyor, yemekleri yapıyor vesaire ise bu model erkekler için iyi. Sosyoloji bu yüzden çok önemli. Bu model çöküyor. Mesela Avrupa ve Amerika'da boşanma çok arttı. Evleniyorsanız %60 boşanma ihtimaliniz var. Evlilik dışı çocuklar grafiği bu. Evlilik dışı doğan çocuk miktarı çok artıyor. Bunu yapmak, mesela evlilikte çocuk yapmak için para artık eskisi kadar çok değil. This book is really nice because it shows one of the problems that why is happening that there are so many divorces and everything. Bu kitap bu konuya bakıyor. Neden bu kadar çok boşanma var? Çünkü kadınlar çok büyük bir bedel ödüyorlar. Mesela Jasmine 20 yaşındayken koşu yapmayı seviyor. Arkadaşları var. Bir sürü şey yapabiliyor, sevdiği şeyleri. Onu mutlu eden şeyleri yapabiliyor. Ama ya hep ya hiç modeli varsa, çünkü mesela sürekli eşinle olman gerekiyor. Tüm ya hep ya hiç modelinden kastım bu. The only person you can see for days and days and days is a very individualistic country, is your wife or your husband. So it's almost all or nothing. What happens? Jasmine, the same Jasmine with the same interests, when she's married with James, burada ikinci modelde Jasmine, James evlendiğinde yapmak istediği şeylerin çoğunu yapamıyor. Mesela James koşmayı sevmiyor vesaire. Jasmine'in daha çok arkadaşı kalmıyor. O yüzden bu onu çok etkiliyor. Bu evlilik sisteminden kim faydalanıyor? Bu grafikte eğlenceli aktiviteler gösteriliyor. Eğlenceli aktiviteleri harcayabileceğiniz. Mesela her ülkede
Her ülkede erkeklerin kadınlardan daha çok eğlenmek için vakti kalıyor. Çünkü kadınların çocuğu vesaire olduğunda bunun için daha az vakitleri kalıyor. Bu yüzden erkekler bu sistem yerinde kalsın istiyorlar. Çünkü daha çok eğlenebiliyorlar. I don't know if Turkey is here, but probably will be around this level, more or less here. So around the world, Türkiye'de şuralarda olabilir. very well who is winning with marriage, right? Who is having more time to have fun. Bu yüzden dünyada evlilik sistemiyle kimin kazandığını görebiliyoruz. So this also combines with psychological studies. Because when there is divorce, do you think women suffer more than men or vice versa? What do you think? Who suffers more after divorce? Boşanmada kim daha çok zorlanıyor? Kadınlar erkekler. Erkekler. Is that, oh no, woman just wants a man to love and to have kids. Woman will be crying so much. It's not true at all. Çünkü bu genel anlatı aslında yanlış. Erkekler daha çok mesela intihar ediyorlar. Erkekler daha çok depresyona giriyorlar. Çünkü biz erkekler olarak evlilikten kazanç sağlıyoruz. O yüzden evlilik olmadığında daha çok kaybımız oluyor. Bir araştırma şunu gösteriyor. Boşanma sonrası 5 sene sonra kadınların %95'i daha mutlu oluyor. Çünkü artık ne yapmak istediğimi yapabilirim. Filmlere gidebilirim, fotoğraf çekebilirim, seyahat edebilirim. Hep bunu söylüyorlar. %95'i daha mutlu oluyor boşandıktan sonra. Bu büyük bir rakam. Erkekler daha çok zorlanıyor. Batı'da mesela boşanma olduğunda psikologlar direkt erkeklere yöneliyorlar. Bu konudaki hep eşinle ve çocuğunla olman gerektiği algısı. Mesela Amerika'da insanlar anne babalarını sadece yılda 1 ya da 2 defa görüyorlar. Çünkü aile kavramı sadece anne babalarını yapabilir. Çocuk ülkelerde şöyle bir trend var. Çocuklarla geçirilen zaman artıyor her ülkede. Mesela geçmişte çocuklarla sadece kadınlar ilgileniyordu diyelim. Ama şimdi çalışan kadınlar var. Ama bu kadınlar geçmişe göre çocuklarla daha çok ilgileniyorlar. Neden? Çünkü süper anne, süper baba olma fikri var. Batı'da bu çocuklar için kölelik gibi. It's a very European model that is happening in all the countries, sometimes exponentially. That is also leading to a lot of divorce. Many divorces. Bu neredeyse çoğu ülkede oluyor ve aslında boşanmaya çok yol açıyor. Mesela kadınlar çok tabii bir şey söylemeye başlıyorlar. Çocuklarımı çok seviyorum ama hayatımı mahvediyorlar. Batı'da birçok kadın bunu söylüyorlar. Artık nefes alamıyorum diyorlar. Pişman olduklarını söylemiyorlar ama hayatları artık kalmadığını söylüyorlar. Bu kadınların ilk defa söylemeye başladığı bir şey. Çocukları sevmediğini söylemiyorlar, istemediklerini söylemiyorlar. Ama sadece başka bir şey yapmak için vakitleri kalmıyor. Bu yüzden kadınlar boşanmaların %70'ini başlatıyorlar. Bu ve başka sebeplerden dolayı. Bitirmek için şuna geçelim. Çok basit. Ben konuşacağım. Tıp hakkında. Günlük hayatınıza nasıl yansıyor? Depresyon vesaire gibi konularda. Şöyle bir dengesizlik var. Evrimsel ve doğal olan. Bazen bir şey doğal olmadığında bedel öderiz. And so that's the field of we call evolutionary medicine.
using Evrimsel evolution tıp dediğim more zaman about budur. medicine. And the system is Evrimi changing a lot. tıbbı daha çok anlamak için kullanmamız. For a long time, as Sinan today told me in the interview, Western medicine has amazing things like vaccines, etc. But if you think it's very reductionist, Batı tıbbında aşı gibi şeyler, mükemmel şeyler var. Ama bir aşı bir virüs için iyi. Tıp tek şey tek bir çözüm için işe yarıyor. Ama eksik olan şey daha holistik olan yaklaşım. Holistik olan daha kompleks. Kanser hakkında çok şey bildiğimizi sanıyoruz mesela. You will likely die. There is no better cures than everything. There is better prevention for cancer, but cures did not change so much. How can it be? We know everything about the human genome. Daha iyi tedaviler var ama engellemek yok. Cancer is very heterogeneous. You have so many factors. If you have a lung cancer, mesela kanserde çok fazla faktör var. There are so many factors, and that is not seeing that modern medicine feels comfortable with it. And so that is the main reason why things are changing. People are like, we cannot do this anymore. We have to have a broader approach. So actually my bu yüzden değişim isteği şu yönde daha geniş bir yaklaşımımız olmalı. Mesela sosyal ağları öğrenmek. Mesela kaç arkadaşım olduğu. Bu kanser için neden önemli? Ama mesela sosyal ağlar kanseri engellemekteki birinci faktör olarak ortaya çıktı yakın zamandaki araştırmalarda. Chemotherapy, but a woman will say, well, it's a lot of pain, and I cannot have sex, and I have no hair, and so on, and you begin to give up. If you are alone, perhaps you give up. But if you go to search, mesela yalnızsanız kemoterapiden vazgeçebilirsiniz. Ama sosyal bir çevreniz varsa onlar size gitmenizi söyleyebilir. Follow up the cure, not nothing metaphysical, but just the community and also the well-being of being in community. When you are out in community, toplumun iyiliği bunun için önemlidir. Biz sosyal hayvanlarız. Mesela kandaki stres seviyelerine bakın. The stress levels are high, very, very high. It's almost as you are usually depressed in your body just because you are alone. Stres seviyeleri mesela çok yüksek. Yalnız olun diyor. You understand that the monkey is very bad, right? In a zoo, you can see how unhappy monkeys are. That's what we do with humans, with the nuclear family model, right? We take humans from everybody else. Perhaps this is the wife, perhaps this is the kids, but you are missing all the rest of the group, your parents, your friends, and so on, right? This all or nothing is also paying a lot of price. So now we see cancer in a different way. Bizim için aslında çok bedelli oluyor. About the cells, but also about the organs themselves. Where is the cancer, and so on. And then, what are you as a person? Kanserde mesela organlara bakıyoruz. We know these things affect cancer. And then the social networks. We have to have all these. Sosyal olup olmadığımız mesela kanseri etkiliyor. Sosyal ağlarımız kanseri etkiliyor. Çünkü kanser birinci öldüren hastalık. So it's a big thing that we are not able to solve, and now they are trying to solve in this broader idea. Bu yüzden daha geniş bir yaklaşımla şu an çözülmeye çalışıyor. One private company, one public company. These are the two people that were involved in the human genome. Some time ago, bu iki insan genomu araştırmasına dahil verdi. Onlara şu soruldu. Neden kansere tedavi yok diye. Onlar da şunu söyledi. Çünkü kanser için hiçbir şey değişmedi. Çünkü biz genel bağlamdan kopuyoruz. Çok üzücü ama daha genel bir yaklaşım ihtiyacımız var dediler. Bu dediğim araştırmalardan biri. Kolorektal kanser için mesela. And these are many studies like that. So you can really see the studies showing that, number one factor for colorectal makes sense. Colorectal, especially if you know here, the guts
have a highway to the brain. Someone knows what is the name of the nerve? There is a nerve that goes directly from the brain to the guts. Sinir sistemi beyinle çok alakalı. Vagus nerve, yes. And so when you are stressed and so on in your brain, you can have pain in the gut and so on. Mesela stresliyken bu yüzden karnınızda ağrı olabilir. You can start to feel more depressed and anxiety. Everything is together, right? And that's why we need this sinirinizdeki there is no body and mind. Everything is together. So this cancer especially has a lot to do with stress, community and so on. So I talk about this in one of our books. Right? To understand human diseases, you need to understand evolution and things like that. İnsan hastalıklarını anlamak için evrimi anlamak gerekiyor. Now, when you talk about the body and medicine, one mistake that most of the students do is they say, "Oh, vücut ve tıp hakkında konuştuğumuzda genel bir hata şu. İnsan vücudunun mükemmel bir makine olduğunu düşünüyoruz. A direct conflict sometimes with, let's say, medicine, right? Because if you think that humans were made by a creator, İnsanın bir yaratıcı tarafından yaratıldığını düşünelim. Ve bunun mükemmel bir yaratıcı olduğunu düşünelim. O zaman neden hastalıklarımız var? Mükemmel bir makineysek, İnsan vücudunda bir sürü hata var. Öğrettiğim insanların çoğu %60 evrimi kabul etmiyor. Ben de başka hayvanlar hakkında konuşuyorum. Mesela balinalar. Eğer balinalar suda yaratılmak için var edildilerse, suda var olmak için yaratılmalıysa, neden nefes almak için hareket etmeleri gerekiyor? Neden sadece suyun altında kalamıyorlar? Çünkü bir balina bir balık değil. Balina memeli. Balina suda milyonlarca yıl bile kalsa hala düşünülür. Evrimi bilmezseniz bunu bilemezsiniz çünkü balina bir memelidir. Balinaları insanlar ne zaman öldürür? Onların suya çıkmalarını bekliyorlar. Çünkü nefes almak için su yüzüne çıkıyorlar. Hiçbir şey mükemmel değil evrimde. Bazen mantıklı olmayan şeyler de var. Belki balinalar milyonlarca yıl sonra nefes alabilecekler su altında, belki alamayacaklar. Ama bazen evrende bazı şeyler mantıklı değildir, tutarlı değildir. İnsan vücudu da aynı. Bazı şeyler mantıklı değildir. Çünkü insan evrimini anlarsınız. Bir sürü örnek veriyorum. Bir tanesi appendix. Doctors want to make a function for the appendix because if you have still an appendix in the gut, clearly has to be good because either we have a creator or evolution only makes good things, so it has to be something good, and they are repeating this story all over again. But the reality is that appendix hakkındaki gerçeklik şu ki about appendix actually shows that is not only neutral, doing nothing, because many things appendix aslında when we are embryos, we have a tail. İşi. Biz embriyoyken kuyruğumuz var. Hepimizin bir kuyruğu var. İyi ya da kötü değil. Actually, as you know, you can have appendicitis. You can pay a lot of price, and actually you can pay another price that now they discover. Parkinson disease is related to having appendix or not. Appendix'in olması mesela Parkinson hastalığıyla alakalı. You will tend to have more Parkinson when you are old. This is a typical thing in evolution. Appendix'iniz varsa ileride daha çok Parkinson'unuz olur. Because most people, when they are old and they die or not with Parkinson, they don't have kids anymore. Right? For you done your job, you had your kids when you are 30, 40, whatever. But having Parkinson does not affect evolution so much. So this is a typical thing that you have. Bu Parkinson mesela evrimi çok etkilenmez. Çünkü yaşlandığınızda zaten olan çocuklarınız olmuştur. Vegetables go there and they can digest them slowly. But humans eat some vegetables, but most vegetables, as you know, we cannot digest vegetables, right? Who digests the vegetables inside of you? When you eat like mesela her sebzeyi sindiremeyiz. Who is digesting them? Do you know? Salatalar yediğimizde bunu kim sindirir? Biliyor musun? Bakteri. İnsanlar güçlü sebzeleri sindiremezler, bakteriler sindirirler. Bu yüzden antibiyotik kullanımınızda mesela sorununuz olur. Çünkü bakteriye ihtiyacınız olur. İnsanlar bu sert sebzeleri sindiremezler.
green vegetables are part of our digestion, but you have bacteria that help a lot with it, and we also don't eat leaves every day like gorillas do. And it also, evolution explains some of the things we have in our body. So actually right now you can see our body vücudumuzdaki başka bazı şeyleri de açıklar. So when you do this thing that they just do, like if you do like a flexion, mesela şunu yaparsanız, you can see if elin you şu have one hareketi, muscle or two muscles. You can see how many tendons you bir have. ya da iki kasınız olduğunu görebilirsiniz. Will show you if you are size şunu polymorphic gösterir. or not, right? Most Eğer humans, sizin polimorfik 85% olup of olmadığınızı humans, they have gösterir. still two muscles here. One will be the palmaris longus, or the other the carpi radialis. You don't need to know the name, but most humans, 85% have two muscles. But 15% of them, so in this room, I think 15 people will not have the second muscle. Ama insanların %15'inde ikinci kas yoktur. Neden? Çünkü bu kasın primatlara, ağaçlara tırmanıp primatlara çok ihtiyacı vardır. Mesela aslan veya leopar gelip sizi yiyecekse tırmanırsınız. Mesela biz bu kası kaybediyoruz. Burada direkt evrimi görebiliyorsunuz. Mesela 2 milyon yılda ağaçlarda değiliz artık. İnsanların %15'i bu kası kaybettiler. Ama çoğu insanda hala bu var. Mesela bunları evrimle anlayabiliyoruz. Actually, I did a paper about this. For the first time we did a human embryo. Well, they are dead. Nobody is killing anything. Bir insan embriyosu araştırması yaptık. Bu anne için doğal olarak ölen bir embriyoydu. Şu görselleri ulaştı. Embriyonun nasıl geliştiğine bakın. Anne karnındayken daha çok kanımız var. Kasımız var. Ama biz anne karnındayken kas kaybediyoruz. Is the embryo human. When you are about 10 weeks inside the mother, we are about 40 muscles in the hand. 40. 10 haftalıkken elimizde 14 kas var. Ama şu an yetişkinken 20 kas. Embriyoyken kaslarınızın yarısı kayboluyor. Çünkü bu 40 kas, evdeki 40 kas başka memelilerde var. 5 of them or 4 of them, so in total we'll have 40 muscles in total, but in adults we lose a lot of them. We are very good some yetişkinlerde but not so good. Bu kasların çoğunu kaybediyoruz. If you try to flex digit number 3, you cannot mesela do it alone. This digit will not come alone. The other ones will come with it. İndirmeye çalışın. Bunu tek başına yapamazsınız. Diğer parmaklarınızla iner. Maymunların yaptığı gibi bunu yapamazsınız. Çünkü bu kasları kaybediyoruz. Mesela 3. parmağınızı tutarsanız diğer parmaklarınız aşağı gelir. Bunlar da herkese olan bir durum. Bu memeliler evriminde olan bir durum. And you think, oh, these are the muscles I will find. You don't know. We have variations, we have polymorphisms. So we made a book only for surgeons to know about these variations and polymorphisms. Mesela, this is the example I told you about trade-off. What's something good, you can pay the price for it. So some people say talking is something good. Humans can talk, other animals bazı insanlar konuşmanın iyi bir şey olduğunu söyler. First you have to define if it's good or özel bir not. şey I olduğunu don't know if humans are söylerler. really a good species because there is only a species of humans, right? Öncelikle neyin iyi bir cins olduğunu tanımlamalıyız. İnsanların iyi bir cins olup olmadığını bilmiyorum. Normally a genus has many species. So gorillas have 3 species, chimpanzees have 2 species, gibbons have 15 species, spiders can have thousands of species. Mesela gorillerin Humans only have cinsi one, and vardır. actually we don't know how much time we'll still be here, right? It's not Örümceklerin binlerce, so it's insanların difficult always bir. to say good or bad because there is no good or Bu bad. yüzden iyi ya da kötü olduğunu söylemek zor. Even if you say that talking is a good thing, we pay a price. Ama mesela konuşmanın iyi bir şey olduğunu söylersek bunun için bedel ödüyoruz. Bedel nedir? The larynx, it's very close to the tongue. So the food cannot get wrong. The food goes to the esophagus, to the stomach. But in humans, we can talk because when we are getting teenagers, but teenagers change the voice, the larynx goes down and down and down. But then it's really too far away from the mouth. So there is a lot of space where the food can get wrong. And instead of going to the esophagus, you can go to the larynx and you can choke.
Humans are the animals that Bu die arada more by choking. ciğerimize There's a yemekle price gidebilir. for having a Konuştuğumuz lower boru. larynx, right? And so because we have Bu all yüzden the space daha aşağıda bir here boru to olmasının get bedelini wrong, böyle and the food ödüyoruz can go where it should konuşabildiğimiz go için. or can go to the wrong part and block the air passage. Bu Other yüzden animals yemek cannot mesela because gitmemesi the larynx gereken will be kısmına here, gidebiliyor and vücudumuz. so there is no space to make the mistake. That's kind of the price we pay for talking. There is Ama always a mesela price. hayvanlarda bu yok. And so this last part is about these with the Bu defects, son right? kısımda şununla ilgili. Over-medication. One problem, modern medicine is very good in defeklerle many ilgili. ways. Nobody is saying that. I always repeat vaccines and so on. But one price we pay is sometimes over-medication. The United States is the country Ödediğimiz that takes more bedellerden medicine. biri bazen Pharmaceuticals fazla have ilaç. power. So every time what they are saying İlaçlar to çok you is that you içtiler. have to take care of the symptoms, not of the disease. If you think about, I don't know if there are medical students Her here. zaman semptomlara çözüm Most of buluyoruz, the things we hastalığa do, değil. not only in the United States, let's talk also about Turkey or community European countries. Many of the things we do Yaptığımız şeylerin is to take care of çoğu the ülkede, symptoms, Türkiye, not of Avrupa the dahil, disease. So if you have semptomlarla pain, you ilgileniyoruz, take hastalıkla değil. painkillers. Mesela Painkillers are not mesela solving ağrınız the varsa problem, ağrı right? kesici alırsınız. It's good Ama if ağrı you are out of kesici pain. I'm not sorunu saying you should never çözmez. take painkillers, but if you think about the pain, Almamalısınız it's actually telling demiyorum. you if you have pain here, Ama probably you have a kidney problem, you have to take care of it. Ağrınız If you varsa take bu painkillers, you are mesela actually bir böbrek problemi taking out gösterebilir. what the body is saying and you are just resolving the pain. Eğer ağrı kesici alırsanız So we are vücudunuzun size eternal dediği şeyi patients, denklemden basically. We are çıkarıyorsunuz. always having problems and taking care of the symptoms. And this is a way of the system, the pharmaceuticals, Her to zaman make money of it. Because if you are eternal bunda sorun patients, if you are yaşıyoruz. eternally sick, İlaç only şirketleri taking care of böyle the para symptoms, kazanıyor. you are spending a Çünkü lot of money. semptomlarla If ilgileniyor. you will solve the problem, Böyle çok para you have money harcıyoruz. for pharmaceuticals. But that's what you do. If you have fever, some people will take anti-fever. Sometimes it's needed, almost never. You almost Eğer never die ateşiniz with a varsa fever. But ateş eventually, let's say, it azaltıcı might be alınır. needed. 1% of the cases. But if you think a fever is something the body is doing, why? But why is the body doing a fever when you are infected? Ama Because the ateşin body knows çıkması that the vücudun yaptığı viruses bir and the şeydir. bacteria don't like high temperature. So the body gets very Çünkü high, so you can fight ama better vücut biliyor your ki body against. virüsler Then imagine your body is yüksek doing the right ısı thing and you take an istemezler. anti-fever to decrease the temperature Ama and to mesela make burada the vücudun bacteria doğru more şey successful. yapıyordur. Right? It makes no sense at Ama all. But sen many bunu people would have a small geri fever alarak and take ilaçla anti-fever. It's the most tersini irrational yaparsın. and spending money that you can do. Because normally the body will heal itself. After you have a fever, your body normally, like Vücut normalde kendini almost iyileştirir. always, 99% Mesela of the bir cases, your body wins. ateşten sonra. You are almost never killed. Yeah, you have %99 Ebola or something, you have a problem. durumlarda But most of the vücudunuz cases, you have virüsü homeostasis. yener. If you have a cold, you are not like, oh my God, I will die. You know very well your body will recover. A flu, most of the Mesela people grip recover. olduğunuzda So vücudunuzun almost iyileşeceğini never the body biliyorsunuz. needs help to fight against pathogens. Vücudun Sometimes we are having too neredeyse much, hiçbir actually, zaman the yardım pathogens. ihtiyacı So I'm yoktur. giving examples where you are fighting not the cause of the disease, but you are actually fighting the symptoms, right? Having Burada fever is actually a good hastalığın symptom sebepleriyle that değil, you have. Your body is semptomlarıyla reacting. If savaşıyoruz. you don't have fever when you are infected, then you have a problem, right? Then is really when you have a Eğer problem. hastayken So ateşin these are yoksa some of these sorun over aslında medication orada. that people can take. So if mothers take these medications or Fazla ilaç medications, alınabilir. drugs and Mesela alcohol, when anneler they bu are in the first ilaçları 3 months of pregnancy, alırsa that is a very delicate hamileliklerin moment for ilk mothers. ayında The babies can have bu birth çok hassas bir defects, right? zaman. Having one eye, really all the types of Doğum things. Why? Because that's the defeksiyonlarına moment the sebep body is being olabilir. formed. The limbs, the eyes, Çünkü so that bu is zamanda vücut crucial moment, oluşuyordur. the first 3 months. You should not drink alcohol. İlk 3 During ay the 9 çok months hassas bir even, the zamandır. first 3 months are very Hatta 9 ayda bile. peculiar. And one of them is aspirin. And I don't know in Turkey, but Bunlardan in biri Europe, they still aspirin. take a lot of aspirin. They say, my head hurts, I take aspirin. Look, aspirin is good for a blood thinner eventually if you need, that's true. But not for headache because aspirin is a teratogen. Aspirin bazı şeyler için Aspirin is a iyidir known ama mesela poison baş for ağrısı the için body. değildir. It's known as a teratogen, meaning Aspirin teratogen aslında bilinen meaning vücut creating için most stress, zehirdir. creating most birth defects. So people taking aspirin should really Ve think doğum twice about defeksiyonları those things. oluşturabilir. One of the most interesting or sad ones is thalidomide. Why it's sad? Because this is En very famous üzücülerden in biri Europe and thalidomide. Canada that many babies were Çünkü killed by bu it mesela or Avrupa'da ve have Kanada'da really çok hard ünlü. birth defects. One of the most famous is Phocomelia. O çok ciddi doğum defektlerine yol açabilir. Born with things like that, millions in the world at that time. Phocomelia, because it comes from phoca, seal in English, because the limbs kind of resemble a seal, more or less. These were the lucky ones that did not die. Many of them died.
what were the mothers taking? Bunlar mesela defeklerle doğan ama ölmeyen durumlardan biri. Mesela bu durumda anneler suçlanıyor. Ama talidomide tıbbi olarak onaylanan bir ilaçtı. But they did not know that months after the kids will die or having these birth defects. They did not know because the doctors approved. Ama bu doğum defeklerine yol açacağı bilinmiyordu. One interesting thing that the United States is the country that takes more medicine, but it did not have this crisis. Because of a single woman saved mesela millions, especially Amerika in the West that everybody takes medication. Imagine how many çok millions ilaç of kids alıyor will die. ama bu sorun But olmuyordu. she actually said, she's from Canada, but she was working in FDA, and she said, I don't approve this medication. FDA'de çalışan bir kadının başarısıydı. Just because of her, many kids did not die, and she was distinguished by Kennedy and so on. Onun sayesinde birçok çocuk ölmedi. Just to show the overmedication sometimes can really be bad for your body. This is of course the most striking example. Fazla ilaçların vücut için kötü olduğunu gösteriyordu. That is the last part that actually Sinan also talk about, right? About depression, anxiety and so on. Sinan'ın da depresyon vesaire konusunda konuştuğu konu buydu. Yaşadığımız krizlerden biri, mental olarak da. Tabiyotiklerle ilgili, antibiyotiklerle ilgili. Enfeksiyonuz olabilir ve antibiyotik birçok şeyi kurtarabilir. Tarımla gelen şeylerden biri doğanın kötü olduğu fikriydi. Doğanın sizin için kötü oldu. Bakteri hakkında aynı şeyi düşünüyoruz. Bizi öldürdüğünü düşünüyoruz. Ama sadece %0,04 bakteri öldürüyoruz. Trilyonlarca bakteri türü var. Bakterinin öldürülmesi çok nadir bir durumdur. Çoğu bakteri sizin için iyidir. Ona ihtiyacınız var. Sadece birkaç türü öldürebilir. Ve sizi öldürenler için de antibiyotikler var. Antibiyotiklere çok ihtiyacınız olduğunda alabilirsiniz. Ama antibiyotikler çok sorun oluşturabilir. Günümüzde Amerika'da otoimmün hastalıklarından daha çok kişi ölüyor. Yani vücudun seni öldürmesi. Enfeksiyonlardan daha çok ölüm sebebi oluyor. Çünkü enflamasyon olur. Dizinizde olabilir yaşlandığınızda vesaire. Bağırsaklarınızda olabilir. Kolorektal kanser böyledir mesela. When you take an antibiotic, if you have taken already, especially for the gut, the first thing the doctor will say is to be checking your gut in the next months. Because what normally happens, if you take an antibiotic, antibiyotik aldığınızda bağırsaklarınızı kontrol etmeniz gerekir. The problem is that when bacteria A is killed, others are killed. And the bad ones, especially Escherichia coli, will come and take advantage öldüğünde of that and will be diğer bakteriler de ölmeye başlar bağırsağınızda. Escherichia coli is one Bu of sizin için problemleri olacak. Stomach cancer, for instance, and so on. So Bu antibiotics can be mide good kanserine de yol sometimes, açan but bir can faktördür. be bad many times. And now actually we know more and more this about evolutionary medicine. It was us, evolutionary medicine, that really showed that bacteria are very important for the body and it began to change. Evrimsel biyoloji bakterinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Mesela çocuğum hasta olduğunda ben ona hiç antibiyotik vermem. Amerika'da verilen ilk şey antibiyotiktir. Ama asla çocuklara çok önemli olduğu sürece antibiyotik vermeyin. Çünkü ömürlerinden kaybederler. Even if you don't give antibiotics to kids, they already have a lot of them. Because 4/5 of the antibiotics we have in our body is not because we give them to ourselves, it's because the animals we eat. One problem of agriculture is that we have all these animals, the cows and the pigs, all together, right? They're not even in farms anymore. They are just all together, waiting to be killed so we can eat them. But animals also have epidemics. They have all these viruses and bacteria. Ama hayvanlarda epidemikler de They take care vardır. of these cows, they give a lot of antibiotics so they don't die. But those antibiotics, when you eat those animals, come to us. 80% of Hayvanlara verilen antibiotics antibiyotikler bize is because the geldiğinde animals you eat. 80%. So even if you don't never vücudumuza use them, you are sorun. already like having a huge problem, right? And then if Bunların you use %80'i more, hayvanlardan it is a gelir. big problem of having so many antibiotics.
Çok fazla antibiyotik almanın sorunu budur. Now I think it's almost gone. Can you go to the next slide? Yeah. So you also see the problem of antibiotics with cesareans. So this is in the United States. Sezaryen doğumda da antibiyotik problemi görüyoruz. So you can see that there was like some 50 years ago, 60 years ago, 20% of women will do cesarean. 60 yıl önce right? You open kadınların %20'si sezaryen doğuruyordu. Nowadays in the United States you have almost 35% of women doing that. Şimdi Amerika'da bu neredeyse %35'e çıktı. Other countries even almost 50% like Brazil. So you can see başka ülkelerde bazılarına neredeyse %50'ye çıktı. I don't know where Turkey is here. If Turkey is here, that will be more or less about 30% or something. Now we know medically, the World Health Organization say that only 10 to 15% are really needed. What does it mean? You really need them because the baby will die, but that is an exception. That is only 10 to 15%. So clearly most of the countries neredeyse %10 ya da %15 sezaryen ihtiyaç olduğunu. Aslında bu ülkelerde ihtiyaçtan fazla sezaryen yapılıyor. Bazı insanlar çocukların özellikle o gün doğmasını isterler. Bazı kadınlar doğal doğum ağrısından korkarlar. Ama doğum doğal bir süreçtir. Tüm hayvanlar bunu yapar. So also this phobia about the pain is something that again seeing nature as something bad. But when you have phobia, ağrı fobisi de doğanın kötü olduğu ile bağlantılıdır. It was really needed. It will die because there was no more amniotic fluid. There was no more fluid inside the mother. So we had to make the decision. But I work on this and I know that in average you will live 3 years less than other kids in average. Unless we can compensate for it. Because what happens with cesarean, the problem with cesarean, is that sezaryen problem şudur. When the baby is inside the mother, there are no bacteria there almost, right? Because the baby is really protected. Doğal bir doğum olduğunda orada neredeyse hiç bakteri yoktur. When the baby is çünkü annenin vücudunda ihtiyacı olan bakteriler vardır. The bacteria of the mother, not all of them, but in proportion, all of them, but in a small proportion, go to the baby, doğal doğum and the baby sırasında begins to have the bacteria that you need to have bakteriler a healthy life. bebeğe sırayla gelirler. Bu bakteriler bizimle milyonlarca yıldır evrimleşmiştir. Sezaryen yaptığınızda ve karnı açtığınızda bebeği birçok bakteriye açıyorsunuz ve rastgele bakterileri açıyorsunuz. Goes crazy. Vücuda ne olur? Otoimmün sistemi çıldırır. You need to train to get good. So you need bacteria and pollen and bees to bite. You need to be trained so the body understands what is good or bad. If there is pollen, the body understands. Vücudun eğitilmesi gerektirir neyin iyi olup neyin kötü olduğunu anlamak için. If there is a bee biting you, you understand. If you have bacteria inside of you, you understand. So these bacteria are not so bad. Now, if you have cesarean, your body for a long time, unless you do something about it, will not be tested by bacteria and so on. Then, if you live in Istanbul or if you live in Washington, D.C., likely your baby will not be exposed to pollen for a long time. Perhaps no more pollen in some cities in the world if there are no more trees. You will not be exposed to bees biting you. How many bees have bitten people, perhaps in Istanbul? So your body, when you are 30 and is bitten by a stupid small bee that will never kill you, your body can overreact, and some people die with overreaction. So I was bitten by a bee actually some months ago, and in the United States they were like, "Oh my God, you can be killed. You have to go to the pharmacy." And it's true. Many Americans die. I know a person that died because of bee bitten, and there was an overreaction of the body. But I knew it will never happen to me because I was living in a farm for most of my time with my grandparents. I was bitten so many times by bees. My body knows very well that the bee is not the end of the world. But when you expose the body, that's the problem of all these things that we put in the hand. I know COVID was very important to be using masks and everything. But the sad part of COVID, all the important things that save many lives will pay a huge price because all these
distance from bacteria and thinking that viruses are the worst things will pay a huge price. These things were changing. And now we see again the other as a bad thing, and we take all these things in the hand to eliminate bacteria and clean the house so much and so on. But we need those bacteria sometimes. And so what happens with babies born with cesarean? 50% of them are more likely to be obese. 50%. Makes sense. If you have not so much bacteria, who is eating now? When you think about your body, you think, oh, I'm Sinan, I'm Rui, I came from my mother and my father. That's not even true at all. You know, most of the cells that you call yours, in my body right now, most of the cells are not the genes of my mother and my father. They are bacteria. We have about, I don't know if there was a slide, I think 6 billion cells inside of you. 4 billion are bacteria. Most of your body is not you, if you think about it. So you see how much, not only the gut, you need bacteria everywhere. The brain, there are many diseases that is because you don't have enough bacteria in the brain and so on. So if you don't have those bacteria, you are in big problem. They are supposed to eat a lot of your calories. If you don't have so much bacteria, it's going really more to you, yourself, right? So you get more obese and so on. Asthma. Asthma is growing exponentially in all developed countries because they are not exposed to pollen. Just a small pollen, a small factor can start these respiratory diseases and so on. So it's really, really bad to antibiotics and cesareans and so on. What is interesting, you know, humans have to compensate. You know what humans are doing more and more in the US? They give poop of the mother. Poop, literally, of the mother. Because that's the only way you can be exposed to her bacteria if you have a cesarean. They will give an injection of poop with peanut butter or something to the baby, so he has the bacteria of the mother. We did not do that, me and Alejandro, we did not do that, but I do something that I expose my kid to all the dirt possible. I always take him to the forest, to the rivers. I'm always exposing him to the most dirty things. I have a dog, so he can be exposed. Dogs reduce 50%. If kids have dogs when they are small, 50% of autoimmune diseases will be prevented because dogs are very dirty. They come with the forest with all the dirt, and your kid will get more in use, and the immune system more and more test. So I expose, but this is not perfect still, because I'm exposing him to all the bacteria, but not to the ones that co-evolved with us all the time for millions of years that the mother should have given to him, right? So that is not the perfect scenario, but that's what we are trying to do a bit. And so this brings us back to finish to COVID and the epidemics, because very interestingly, I don't know if you know these results, but people study COVID. Who was dying more with COVID? So with the same proportion of infected people, 100 people infected, who do you think was dying more in all the studies done, in a lot of studies done by COVID, as you know, about COVID? Who died more? People in big cities, living in nice neighborhoods in Turkey or in Washington, rich people, or poor people in the slums and so on? Who died more in proportion? Rich people, a lot of rich people, yeah, because they were not exposed to things when they should have been. The immune system gets completely messed up. And COVID can only kill in two ways. A normal person will normally not die with COVID. There are only two ways COVID could kill. Older people don't have autoimmune disease, autoimmune system gets weak. So old people can be killed by infection with COVID, right? That is the main thing that can kill old people, even flu. People don't forget that flu kills 500 million people in a year, right? Because the flu kills old people sometimes, not often. Kids can also die with COVID, but how can kids die with COVID, a normal kid? Never, never with the infection. The body is too strong for COVID. The kids died in the Children's Hospital in Washington, not a lot of them, but a few kids that died it was the autoimmune system that was completely skyrocketing. It was completely crazy with Kawasaki disease and so on. So these kids were not exposed as they should. And then we were afraid with our kid because he has cesarean, right? So we were like, the body does not know how to react. And yes, there were studies in slums and so on. In Bangladesh, the poorest cities in the world and poorest places, they die much, much less in proportion. For them, it's like COVID is one more of the million things that attack them like during life. You know, they're exposed to all the things, right? So it's really interesting to see. The favelas in Brazil, they did almost not die at all. So it's really interesting. And then I searched something that is, I think, even more interesting. There was a moment that humans did not take so many showers and things like that, you know. It was being badly seen, take showers.
I don't know if you know the story of Jews. One of the things that people talk about Jews is that they took too many showers. They are the worst of the devil and everything. Taking showers was seen in a bad way. So you can see how culture changes. Now taking shower is the best thing in the world. But it was seen as you only take showers if you've done a sin. That was the narrative before. So showers and soap and so on is very recent. Started mainly in the Victorian era, in the 1872, after the Industrial Revolution. You need industries to make soaps and so on. One interesting thing that you see in the journals, medical journals, they talk about the aristocratic disease. They say, we don't know why, but all these rich people, they take a lot of showers and use a lot of soaps. They begin to have all these diseases. They did not know what they were, but they were autoimmune diseases, aristocratic diseases. The COVID, in a way, is a bit an aristocratic disease, in a way. It's very interesting that they begin to see that with people taking more showers, they were more exposed to autoimmune diseases, but they don't know what they were. We were never thinking that the body could kill us, right? It has to be something external because either God or nature made us perfect, so it has to be a bacteria or a virus. We almost never accepted that we could be killed by our own bodies. Now we know that, autoimmune diseases, and they kill more people than infections in many countries now, and that is something that we really need to think about, you know? These are the example of kids. She died in Baltimore near Washington, D.C., How can they die with COVID? Just because the autoimmune disease was completely crazy and very high. Or unless you have no autoimmune system at all, right? You are immune depressed, but that is much more rare. The kids that die mostly with COVID, that's why Omicron changed a lot. Omicron affects much less the adults. We are very lucky to be here because Omicron is not almost danger for the adults. You know why? Because the first Delta one was going here and affecting a lot. It could kill you by infection, or it could kill by the system reacting. But Omicron stays more on the higher passage. So for kids are more affected because one of the problems of kids is often on the respiratory things, right? But they don't die, but they have more problems, more symptoms. But older people are lucky because normally it does not go so down. So that's why Omicron kills 10 times or even 20 times less than Delta did. And we are lucky about that. So to end, it's when you go back, what can you learn about other lives, as Sinan asked? What can you learn about studying other people, as I do when I go to the forest and talk with tribes and so on? What is amazing is that when you see the reality is very different from the narrative. So most people will say, oh, but these tribes, they die when they are 30 years old, right? They only live 30 years. I always hear people saying this, and this is completely not true. The life expectancy is an average. And it's true that the average of many of these tribes is 35, 40 years. Why? Because if kids die when they are 0 years old or 1 year old, and you die when you are 80, the average is 40. And yes, many kids die in these tribes. That is the bad part of it, right? Because they have no vaccines. Most of them die with infections and so on. There is no epidemics, but there are infections, and they die a lot with infections. But actually, there is a number that is called model lifespan. If you don't die when you are young, what is the average you live? And let's see, many, the average is 80 to 82 years old. So it's more than any so-called developed country. That is the average. When you don't die when you are a kid, your average is you die only when you are 82. It's really, really high, right? So we begin to study why is that, and the way they eat, the community, they move a lot. They are going to hunt even when they are 8 years old. They don't have any of these diseases we talk about aging. They don't have cardiovascular diseases. They don't have inflammation in the knees. They don't have any of these things we took for granted as aging because they don't have the same lifestyle, right? And so we are now doing these studies, but even with chimpanzees in the wild, because we always use studies of them in the zoo. But what happens in the wild, and actually people are seeing chimpanzees, like people in the tribes, everything we think is normal aging is actually not happening there. Not everything, but most of the things. No inflammation, no cardiovascular diseases, and no oxidative stress. So it's very different what we are learning about medicine. And this is basically what I am working right now. So this is the project I'm working, and I'm going to Asia, and I'm trying to find someone to come with me from Turkey, and someone from Washington. It might be the student I talked with yesterday, or someone else. So you please write me, because it depends on many things. So we are going more and more to the jungles to observe not only how humans cure themselves, right? But also how did they learn that? Because when I will show this picture. When I was this summer, I was 5 months in Africa, and I was really trying to go to the most remote areas, right? These are the Baka and the Batwa in the middle of the forest and so on, and try to talk with them and to see how they develop the medicine and so on. And many times they said they actually learn with the apes.
And then everybody will be like, oh my God, how can medicine is supposed to be a human thing? Not even a human thing, it's a Western thing, right? Not even Muslims can do it, only Europeans and Greeks and everything. It's always a narrative, right? But clearly it's not the case, because they said that learn with the apes, and it makes sense if you think about. Let's say Asia, where we are going this summer. Humans only went there 10,000 years ago to those forests. The orangutans were living there for 30 or 20 million years ago. So humans begin to test and error. That's how we do medicine. You try something and you see if it's working or not. But also you can learn from animals similar to you. So the Baka here, they told me that they learn a lot with chimpanzees. They will wait and do the camps and see what the chimpanzees are using, and they will use the same. It works, it does not work. But many times our medicine came from observing other animals. So there is a TED talk by Michael Huffman. I really suggest this man, and he's working with us on this project. There's a really nice TED talk about self-medication in primates and how it affects our medicine. So this is mainly what we are doing now, right? Modern medicine has amazing things, but clearly we have also a lot to learn with these people. They have a much more holistic approach. And we know actually that these things are not blah, blah, blah. It's like apes really know. Not because they know the chemistry and everything, but it's effective. There is a recent study showing, for instance, the chimpanzees, they sleep on these nests, okay? But they always go to the same 10 types of trees. They don't go everywhere. They always sleep in the same 10 types of trees. But they're talking about Gabon as thousands of trees. Why they always sleep in the same? So people were thinking, perhaps, what can kill you at night in Africa? Mosquito. Mosquito is the #1 killer. You have dengue, you have malaria, you have all these things. So they made a very elegant study. Let's study the repellent properties of these trees. And I think it's here. Okay, so seven of these trees have repellent properties. So 7 of these trees were defending the chimpanzees from mosquitoes. Not that they know about the properties, but they just know that when they sleep there, they're not bitten. 7 of the 10 trees. And then they study all the other trees, thousands of trees nearby, and they saw that only 2 or 3 had this property. So clearly the chimpanzees know very well where they should sleep. You know, it's not blah, blah, blah. It's not, oh, they are just making this up. No. Clearly it makes sense, right? They have 6 million years in this forest. They know now which trees protect them against the mosquitoes. So humans have a lot to learn with this. We can do natural repellent, for instance, using this. Or local people could use these trees also to sleep at night. Malaria kills a lot of people in Africa, a lot. It's the #1 killer of kids in Africa, more than other infections, because malaria is a parasite. It's even more difficult to prevent. So this is a bit the project we are doing, seeing what they use, trying to see if it makes sense or not medically, and trying to, because this ultimately, to finish everything, is not only doing biology or anthropology and medicine. There is a fourth thing that we need to do now, conservation. Because if you lose the animals doing these things, or if you lose the people that know about the animals that do these things, or if you lose the forest, we will lose everything. We don't have all the potential medicines you can have. These are the 2 biggest forests in the world, the Congo Basin in Africa and Amazonia. If you lose these forests, or people that know about them, we can lose so many cures for cancer, for many things. Like, you can lose a lot. So this is the way for the West to care about, you know, because you care about your health, right? At least if you don't care about the gorillas and the animals, you care about your health and what you can lose by not knowing these things, right? That's what we are trying to do this summer. This is the project we do, because we also talk about apes and everything. This is what we did in Africa these 5 months, always to the more excluded, remote people. We also do medicine there. But we are going now this summer to Asia, to the countries that have gibbons and orangutans, to Malaysia, Bangladesh, and so on, to do the same, always with medicine, anthropology, conservation. So one of you, hopefully, or someone else that sees the thing will come with us, and someone from Howard University too. And thank you very much. It was a long... Buraya bir koltuk daha getirecektiniz. Var mı canım? Thank you very much, Rui, for this long and exhausting talk. You're very good as always. Nasıl takip edebildiniz mi? Adam yaş kuru ne varsa her şeyden bahsetti vallahi. Şimdi sorular için bir vakit ayırmıştık ama bizi salondan sanıyorum konmadan önce 15 dakikamız falan var.
Böyle çok acil sorusu olan var mı konuyla ilgili? Yani bunu sormazsam bu akşam uyuyamam falan filan diye. Teşekkür ederim. You can have a seat. Tabii ki ben de çevirmeye çalışırım inşallah. Buyurun. Çömelerek doğum yapmanın daha yani memelilere uygun, dolayısıyla insana da daha uygun bir yöntem olduğu söyleniyor ve doğumhanelerin buna uygun olarak tasarlanmadığı ile ilgili bir şey okumuştum Sinan Canan'ın kitabında. Bu bilgiyi teyit etmek sorayım istedim kendisine ama kesinlikle şu anda hastanelerde doğum yaptığımız şekil bize uygun değil. Hastanelerdeki doğum masaları tamamen Doktor Ayşe Duman'ın da belirttiği gibi doktorlar rahat etsin diye yapılmış. Dolayısıyla hiç kadınlarla bir alakası yok. Ama kendisi bahsetmedi, bir soralım. She's asking about the natural way of giving birth for a woman to a child. If it is okay to lay down like this or is crouching, do you have any idea how gibbons or chimpanzees give birth to babies? What's the best position? It's a very good question. Actually, I don't know so much about that, but I know that different apes do it in different ways. I think most of the apes will be lying down, what is a bit strange because crouching will be more logical, but actually I don't know so much about that yet. In the wild, as far as I know, especially the Indians, they just hold on a tree like this and crouch a little bit and just give birth. For humans. Yes, for humans. So one of the things that there is this new study about locomotion that is related with that. And he said, we tend to think that it's normal to be sitting and everything, but actually being like that, crouching, is the more natural position for humans for many things. Even sitting down, for most humans, will be just being like that. What is much better than actually being sitting. Sitting is not at all good. So it might be that for delivery. Yani en iyisi aslında deneyip bulmak lazım da her seferinde bir çocuk yaptığımız için o biraz zor olabilir. Ama muhtemelen ayakta ve hafif çömelerek doğurmak Kızılderililerin çok yaptığı bir şey. Filmlerde görmüşsünüzdür. Daha doğrusu ben gördüğüm için söylemiyorum. Yani oradan gördüğümüz için. Ama bugün kadın doğum doktorları da tıbben mümkün olan en hasarlı doğumu yapacak şekilde doğumhanelerin ayarlandığını çok söylüyorlar. Allah bize kolaylık versin. Buyurun. Tabii ayakta, tarlada. Tabii. My mother just saw by herself one of his sisters is, given birth by her mother in the field on the open on noontime, and the mother didn't realize that she gave birth a couple of minutes and say, oh yeah, that's the baby, and put it out of the dirt and clean it, and this is my aunt right now. Tarlada doğurmuş kendinden yani. There is actually a very good story about that, and again, it's always the same thing about woman, man, and sexism and science versus traditional knowledge. That when we have the first doctors that will take birth delivery, right? They were mainly men, right, doing that. At that time, as you probably know, there was not still the knowledge about bacteria. There was no things to so. There was a huge death of kids by the doctor males. But the midwives that were females using the old technique, there was much less number of deaths. But the male doctors were desperate. They were like, oh, this is like some magic or something, because of course male doctors have to know more about than midwives. But clearly midwives with the traditional knowledge, they were reducing the number of deaths a lot, almost half of them. But it's the typical thing of the authority of science, right? Oh, we are male scientists, we have to know more than midwives, but they were dying. Actually, and in the end, they begin to have mostly midwives doing it, because they did not know why, because they did not know about the bacteria. So. Özellikle bizim çok önemsediğimiz Açık de kadim bilgiyle modern bilim arasındaki ilişkiyi çok güzel anlatıyor. Ebeler niye olduğunu bilmeden ellerini yıkadıkları için kara veba onların yaptırdığı doğumlarda yayılmamış. Ama yeni nevzuhur doktorlar her şeyi çok iyi bildikleri için ne gerek var canım elleri yıkamaya deyip her doğumda bebeklerin sırayla ölmesine sebep olmuşlar. Dolayısıyla o bazen bilmeden bilmek yapmanın iyi olduğu bazı durumlar var. Rui'nin biraz önce gösterdiği konuda yaptığı uyarı da çok önemliydi. O Amazon ormanları için ya da Gana ormanları için söyledi ama bizim buradaki köyleri de kadim bilgiyi de kaybedersek, o insanlar giderse biz bir daha bu bilgiyi kütüphanelerde bulamayacağız. Yani otantik bilgi, antik bilgi çok önemli. Onu da oraya bağlayayım. Çok önemli bir uyarıydı. İnşallah
Biz de bundan payımıza düşeni alırız. Bu konuda bir şeyler yaparız. Başka soru? Buyurunuz. I would like to ask about the project in Asia. How can we find more information about it and also the process of the application? I guess you want to go there. Yes. So there's a competition. So there is not really like a process that you need to apply, but it's me seeing the person and seeing how able that person is to live in those conditions, because sometimes in the jungle it's not so easy, right? And also to be open-minded. It has to be someone open-minded that want to listen what the others have to say, right? Not saying that we have to know everything and we are going to tell them things and everything. So it depends on these factors, and I want people to write me an email just, right? And then with the email and everything, I can kind of see and select. Perhaps it can be more than one person, because we have a big rent actually to do this, you know, and it's not actually very expensive to be in the jungle. It's more the plane ticket to go there, but then, so it can be more than one. There is no competition. But yes, but you write me an email, right? I don't know if you have my email or you can send my email. Yes, if you AçıkBeyin'e şey yaparsan, if you contact AçıkBeyin, we can. Yeah, because one of the main points we want is really to take people that normally don't go there. We don't want to have the American blonde woman or man to go there. We want to be the people that are from other countries, from other backgrounds. So it's really the main goal. Yes, yes. Bu yani gerçekten Rui'nin ekibinde bu çok önemli. Her tipten adamı arıyor özellikle yani. Bu ona da işte çeşitli bilince böyle davranıyorsun. Farklı tipler yanında bulunuyor. But don't forget there are jaguars and blood-sucking vampire bats and so on. Right now, it's not so dangerous. I don't like to risk my life, so it's not so dangerous. I choose very well. I don't want to be killed by a tiger or something. I deliberately stressed that because you told it to me and I want you to say them to you. Okay, another question. Başka soru var mı? Buyurun. Bir mikrofon gelsin kayıt için. Güzel oluyor. Hello. I just wanted to ask that there's a doctor called Ignaz Semmelweis. He was an Austro-Hungarian doctor, and he was one of the first doctor that realized the bacteria can kill the even mother and the child, both of them. And she told the other doctors that they have to wash their hands before the operation, but the doctors back in then refused him and even like ostracized him. He even died alone. And I just wanted to ask that can we trust science always? If science always right? And if we always follow the science? Yeah. So my last book is really more about that question, right? Because we tend to think that's so difficult question, because nowadays we are in a moment in life that many people begin to be anti-intellectual and anti-science, right? People like Trump and everything. They don't like scientists. They say that COVID is not true and everything. So it's very dangerous also to say that science is always wrong. But clearly there is a story to be said that science is kind of a nice thing that we try to know more. But academics, it's a very dirty field, right? There is jealousy, there is power. If it was Austro-Hungary, and at that moment perhaps other countries had more power, the English or so on, they could just neglect. There are many cases of people that were neglected because they were not coming from the right family or the right country and so on. So are many of these stories, we could have saved the life if that guy was accepted, right? So science is unfortunately not always right, because there are always these games of power. One example, even more striking than the one that you said, that I know about it, and it could save the life of many people, right? It's the smallpox, actually. The smallpox is the worst virus almost ever, right? And there were slaves
Smallpox came mainly from Europeans, but they also were in Africa sometime after colonizers. And smallpox were killing people even in United States and Canada. And some of the slaves in US did not die or even affected by it. And they asked, this was about 200 years ago, and they ask, if you think about vaccine, what is the vaccines doing normally? COVID is a bit different, but most of the vaccines, they give the bacteria to you, or the virus, but in a soft state that your body learns how to react, but it's not so bad that it will kill you, because you give like a smallpox vaccine, smallpox in a very fragile state, right? So that technique is very recent, as you know, right, in the West. But the slave, one doctor went to the slave. It's a very famous case how slaves and blacks and Africans are neglected, because they ask, why are you not sick with smallpox? And he said, because in Africa we have this long traditional, centuries tradition, that if something is kind of bugging us, infecting us, we do a knife, we put a knife in the thing, and we put in our skin just a bit. So they were using a vaccine. They were using the substance, just a bit of in the knife. They will cut themselves and put a bit so the body could react to that small proportion. The doctors neglect him completely because he was an African slave. How can they know more than us, right? So for 50 years, and if you think about the number of people that died with smallpox in these 50 years in the world, they could have saved so many lives. Only one doctor was saying, oh, I think he knows what he's saying. And finally, they realized that he was right, that the way to fight against all these few bad bacteria and viruses, the few that can kill you, is to put a bit of the virus of the bacteria in your body in a fragile, or just a bit, you know. So you could have saved the lives of millions of people, but because American doctors, white doctors, could not believe that an African knew more than them. So there are more examples. It's really sad. There are so many examples that because you were black or because you were Austro-Hungarian or something like that, nobody cared about you, right? And so it's really sad. Science is not always objective. That's the problem, you know. We are humans. Scientists are humans. They have their own egos and power games. That's the problem. Yeah. I must add, probably you should trust God, but don't ever trust a priest, okay? Don't ever trust a hoca. So that's the difference. Science and scientists are different things. Having said don't trust me. Having said that about the priest, one thing that in COVID, you probably saw this cartoon, right? That in the beginning there was no vaccine for 6 months, right? I think 6 months. And people were like saying, you know, you are praying to priests, you are praying to God, you are doing all these conspiracy theories about Bill Gates, but you are still dying. And after it was science and the vaccine that saved millions of lives, right? That is a clear example. Who saved whom? It was science and the vaccine. Nothing else saved people. So, yeah. Yönetmen arkadaşım, my director friend signals me that our program's over. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Gene görüşürüz. Ayağınıza sağlık. Thank you very much, Rui. Thanks, everybody.